Hepiniz hoş geldiniz. SGD'de ASAM Göç Akademisi'nin özel programlarda dahil olmak üzere toplamda 18. söyleşisiyle karşınızdayız. Bugüne kadar paylaştığınız tüm soru ve yorumlarınız ve tüm destekleriniz için teşekkür ederek hepinizi en içten duygularla selamlıyoruz. 1995 yılında Ankara'da akademisyenler tarafından kurulan SGD'de ASAM'ın güçlü pratik kapasitesinin teoriye aktarılması, akademi ile pratiğin bir araya gelmesi, göç deneyiminin bu kadar yoğun yaşandığı, pratik edildiği bu coğrafyadan bilimsel metodolojiye uygun teorik aktarımların yapılması ihtiyaçları bizi akademinin kuruluşuna getirdiğini her fırsatta dile getirmiş idik. 2020 yılından itibaren SGD'de Göç Akademisi bünyesinde Hakemli Dergi, seminer programları, göç kütüphanesi, araştırma bursları, eğitimler, araştırmalar ve raporlar, paneller ve konferanslar gibi çeşitli faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. SGD'de ASAM Göç Akademisi olarak lisansüstü tez araştırmaları destek programı 2021 başvurularını 2021 yılı için sona erdiğini daha önce de söylemiştim. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve destek için tekrar teşekkür ederiz. Bursiyerlerimizin tespiti için oluşturulan komite bursiyerleri belirleme çalışmalarına devam ediyor ve en kısa zamanda bildirimde bulunacağız. Biz de çok heyecanlıyız bu burs desteği ve araştırmalara dahiliyetimiz nedeniyle. Göç Söyleşileri ismini verdiğimiz oturumlara bugün 3. özel söyleşiyle devam ediyoruz. Söyleşi serisinin tüm programı, bağıştıkları ve konuşmacıları hemen hemen tüm yıl için netleştiğini daha evvel de paylaşmış idim. Bugünkü söyleşimizde Türkiye göç tarihine ve yakın dönemde yaşanan Almanya işçi göç tarihi hakkında konuşmak istedik. Almanya işçi göçünün 60. yılında Almanya'ya yapılan göçün de önemli bir yer tuttu. Hepimizin malumu göç tarihinde, Türkiye göç tarihinde önemli bir yer tuttu. Hepimizin malumu. Dolayısıyla Türkiye göç tarihini konuşurken Almanya'ya olan göçü atlamak ve onun üzerine konuşmadan geçmek istemedik. Türkiye Göç Tarihi başlıklı bugünkü söyleşimizde Türk-Alman Üniversitesi'nden duayen hocalarımızdan Profesör Doktor Murat Erdoğan ile Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılan göçleri konuşmak istedik ve bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için Sayın Doktor Murat Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Bu 1-1,5 saat sürecek olan bu söyleşi YouTube üzerinden canlı yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. Bugün de kısa bir açılış yapamadım her zamanki gibi. Artık bu benim için bir slogan gibi oldu. Sürekli yapamadım ve sabrınız için teşekkür ederek devam ediyorum. Affınıza sığınarak. Sevgili Doktor Murat Erdoğan'a daha fazla laf uzatmadan sözü bırakıyorum. Hoş geldiniz Murat Bey. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım. Şimdi, hocam... Pardon, ben önce bir şey söyleyebilir miyim Ayşegül Hanım? Tabii buyurun lütfen. Lafınızı bölmüş oldum. Bölerek başladım. Hayır, şimdi kendi ekranımda reklam fotoğrafını görüyorum. Papyon kravat. Bunu daha öncesinde bir konuşmuştuk. Şu an öncelikle söyleyeyim, papyon kravatım yok üzerimde. Onu bir söylemekle başlayayım. İkincisi, niye papyon kravat? Bu toplantılarda niye diğerlerinde değil? Onun da açıklamasını yapacağım. Şimdi söz sizde. Ben aslında açıklamayı da biliyorum çünkü öncesinde konuştuk bu fotoğrafın kullanımına ilişkin. Çok da bizim yine bir vizyonumuzu açtınız, gösterdiniz bu konuda. Teşekkür ederim. Hocam Türkiye göç tarihi deyince zaten konu çok geniş. Aslında 12. yüzyıldan 13. yüzyıldan başlıyor bazı akademisyenler anlatırken. Tabii bizim bir saat içerisinde 12. yüzyıldan alarak konuyu anlatma şansımız yok. Lakin yine de önemli bir husus olduğu için sizin bu konudaki görüşünüzle başlamak isterim. Türkiye göç tarihi denilince Türkiye Cumhuriyeti'nden mi almalı yoksa Osmanlı itibariyle Selçuklu ve hatta ondan evvelki göçleri de dahil ederek mi başlamalı? Şimdi öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Hani ASAM benim için çok özel yeri olan ve gerçekten çok değerli çalışmalar yapan bir kurum. Türkiye'nin marka kurumlarından birisi. Göç, özellikle iltica alanında hiç kimsenin bilgisi yokken, bu kavramların bile haberdar değilken ASAM bu konuyu gündeme getiren, bu konuyla ilgili bir kapasite geliştiren ve şu anda bu alanda en lider kurumlardan birisi. Onun için de sizin her türlü girişiminiz gayet ilgimi çekiyor, gayet mutlu oluyorum bundan, bu ülkenin insanı olarak ve bir akademisyen olarak. Sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu göç hikayesine nereden başlayacağımız konusu hep bizim zor sorularımızdan birisidir.
Çünkü insani hareketlilikten söz ediyoruz, insandan söz ediyoruz. İşimiz gücümüz insan. İnsan acaba şu ülkede mi, bu ülkede mi? Sınırı mı geçti, başka bir şey mi yaptı ya da ülkenin içinde mi yer değiştirdi? Hep Hı bunları hı. konuşuyoruz. Ama ben bugün biraz daha böyle erkene gideyim diyorum. Mesela Adem ile Havva'dan başlayayım istiyorum. O zaman herhalde işimiz daha kolay olur. Şimdi benim slaytlarımı gösterebiliyor muyum bilmiyorum. İsterseniz oradan kendi şeyimle, kendi sıralamamla birkaç şey anlatayım. Ondan sonra göçe nereden başlayalım onu da ifade etmiş olacağım. Slaytlarım görünebiliyor mu şu an? Görünüyor hocam. Süper. Hı Şimdi bu hı. sene 2021, 2021'in biz göç çalışanlar için 3 özel anlamı var. Tabii ta Adem ile Havva'dan söz ettik. Bunlar biraz fazla taze yıllar ama göreli olarak. Ama 1951 Cenevre Sözleşmesi, 1961 Almanya'ya giden Türklerle ilgili Türkiye-Almanya Anlaşması, İşgücü Hı. Anlaşması ve 29 Nisan 2011 Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesi. Bütün bunların işte 70 yıllık, 60 yıllık ve 10 yıllık geçmişleri var. Biz de göç hareketlerine ve insani hareketlerine baktığımızda bunlarla ilgili bir muhasebe yapmaya çalışıyoruz. Neredeyiz, ne yapıldı, neresi doğru oldu, neresi yanlış oldu ve nereye doğru gidiyoruz. Şimdi bu güzel bir tesadüf. Benim genelde böyle göçü kategorize etmeye çalıştığım, hani genelde böyle başlangıç derslerimizde arkadaşlarımızla paylaştığım böyle bir grafiğim var. Kendi ürettiğim bir şey. Öyle çok ciddi alınacak bir grafik değil. Yani her gün buna yeni modüller ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Ama iki tane temel kesmeden söz ediyoruz biz göç dediğimizde. Bir, göçün nerede yapıldığı, yani bir ülkenin içinde mi yoksa sınır aşan bölgelerde mi yapıldığını iç göç ve dış göç olarak ayırıyoruz. Bir de göçün niteliği, yani gönüllü mü olduğu yoksa zorunlu mu olduğu üzerine bir ayrım yapıyoruz. Zorunlu göç alanı çok daha dramatik, çok daha zor ve dünyada da ne yazık ki özellikle gelişmiş ülkelerin çok daha yaklaşmak istemedikleri bir alan. Ama gönüllü göç dünya tarihinin en önemli unsurlarından birisi ve her geçen gün bu alanda da dünya nitelikli insan kapabilmek için birbiriyle yarışta. Biz bugün ikisinden de birazcık söz etmeye çalışacağız. Ama gerçekten hani Adem ile Havva derken ben şaka yapmadım. Adem ile Havva'nın resmini koydum oraya. Bunu anlatırken de her seferinde diyorum ki insanlık tarihinin başından beri göç var. İnsanlık kendi arayışında daha iyi bir yaşam için, ister doğal felaketlerden kurtulmak için, ister vahşi hayvanlardan kurtulmak için, ister başka insanlardan kurtulmak için ya da daha verimli topraklara açılabilmek için insanlığın var olduğu andan itibaren bir insanın yer arayışı var. Bu yer arayışı sonraki zamanlarda biraz daha stabilize olmuş durumda ama arayış devam ediyor. Adem ile Havva'ya gelince bana kalırsa dünyanın ilk zorunlu göç mağdurları. Cennetten kovuluyorlar biliyorsunuz. Ve o cennetten kovulmanın devamında insanlık tarihi hep kendini arayışla geçiyor. Bizim kendi tarihimizin çok önemli göç sembolü var. O da Ergenekon ve Bozkurt'la sembolleşen bir sembol. Ve onunla da biz kendimizin Anadolu topraklarına geliş hikayemizi anlatırız. Orta Asya'da sıkışan Türk topluluğu bir Bozkurt'un peşine takıldı ve Anadolu topraklarına geldi deriz. Ve bu bizim Cumhuriyet'in bir millet inşa etme süreçlerinin önemli sembollerinden birisidir. Ama hani mesleki deformasyon belki. Herkes kendi alanının çok önemli olduğunu söyler. Valla bizim alan gerçekten önemli. Yani insani hareketlilik, insanın oluşumuyla ilgili çok şey söylüyor bize. Tekerlek niye icat edildi diye düşündüğünüzde tekerleğin icadının bile bir mesafe almak, daha iyi yerlere gitmekle ilgili olduğunu unutmayın. Ya da atların ehlileştirilmesi vesaire. İnsanlar sadece doğdukları yerlerde kalmış olsalardı, ister ülke içinde, ister ülkeler arasında, dünyanın şu an gelişkinliği eğer işte 100'le derecelendireceksek herhalde bunun 10'una bile ulaşılamazdı. İnsanın hareketliliğidir geliştiren ve güzelleştiren. Bu gelişim dünyanın şu an başka ülkelerinde de görüyorsunuz. Hani Amerikan toplumu nasıl oluştu, Kanada nasıl oluştu, Avustralya, Yeni Zelanda nasıl oluştu. Hatta Avrupa'da bildiğimiz klasik toplumların bile olağanüstü yoğun göç hareketlerine maruz kaldığını biliyoruz. Hatta göçler kavimlerinin yaşandığı belirli dönemler var dünyada yüzyıllar boyunca süren. Neticede biz eğer göç ve Türkiye'nin göçü diyeceksek birazcık böyle bakmamız lazım. Türkiye'nin göç tarihi dediğimde benim aklıma ilk Ergenekon gelir bir kere. Türklerin Anadolu'yu kendilerine vatan yapma süreci. Tabii bu Anadolu'nun vatan yapılması yetmemiş. Biz devam etmişiz. Önce Balkanlar, sonra Avrupa'nın derinliklerine kadar, Viyana kapılarına kadar gitmişiz. Ama öyle ya da böyle biz bu topraklarda artık 1000 yılı aşan bir süredir bulunan bir millet olarak bu toprağın bir parçasıyız. Dünyada hiçbir yerinde eskiden sahibi şuydu, sonradan geleni şuydu diyebileceğimiz durumlar yok. Eninde sonunda her yerde insani hareketlilikler ve insani değişimler yaşanıyor.
Amerikan toplumu dediğiniz toplum sadece böyle ari ırktan oluşan Amerikalılardan falan oluşmuyor biliyorsunuz. İçinde Çinliler de var, Filipinliler de var, Meksikalılar da var, Türkler de var. Ne bileyim ben Zimbabwe'lisi de var, Almanı da var. Ama neticede biz Alman toplumundan değil ya da Zimbabwe'liden değil bir Amerikan toplumundan söz ediyoruz. Türk toplumu da kendi içinde bir inşa toplumu. Bunu unutmamak lazım. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'nin nüfusu 13 milyon ve bu nüfusun yaklaşık yarısı, hatta yarısından fazlası özellikle Osmanlı bakiyesi dediğimiz alanlardan Anadolu'ya sığınmak zorunda kalan göçmenlerden oluşuyor. Ülkemizin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dahil olmak üzere. Ardından Türkiye bir göç politikasına başlıyor. 1934 İskan Kanunu bu açıdan son derece önemlidir. Çünkü Türkiye'ye insan gerekiyor. Türkiye'nin nüfusunu artırmak ve Türkiye'de bir ulus devlet yaratmak son derece önemli misyonlar. Bu misyon çerçevesinde de devlet mekanizması göç olayına başka türlü bakıyor ve duygusal bir bakışla Türklere kucağını açıyor ya da Osmanlı kimliğinde olanlara kucağını açıyor. Bu şekilde Türkiye topraklarına gelen insanların sayısı yaklaşık 2 milyon. Bunun ilk adımı da dramatik de olsa Lozan ve Lozan'ın hemen sonrasında mübadele. Mübadele Lozan öncesinde de var kısmen ama Lozan sonrasında daha net bir biçimde var. Orada da bildiğiniz gibi Türkiye'deki Rum nüfusu Yunanistan'a gönderiliyor. Yunanistan'daki Türk nüfusu da Türkiye'ye gönderiliyor. Ya Türk nüfusu mudur, Müslüman nüfus mudur ayrıca tartışılabilir. Ardından Türkiye'ye gelen o Osmanlı bakiyesinden gelenler Boşnaklar var, Tatarlar var, Çerkezler var, Araplar var. Başka unsurlardan gelen bir sürü insan var aslında. Ama biz bir süre sonra onların hepsini Türk kimliği altında bir toplumun parçaları olarak görürüz ve aklımıza bile gelmez yanımızdaki etnik kimliği ne olduğu ve bence bu çok sağlıklı bir şey. Türk toplumu göçle kendisini bulmuş, göçle oluşmuş ve bunu başarılı bir biçimde ortaya koymuş önemli toplumlardan birisi. Bunu mutlaka bir yere kaydetmemiz lazım. Hı hı. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben araya girip herhangi bir şey sormayı bırakın. Bir yandan da not almaya çalışıyorum hemen böyle diye. O zaman ben Ayşegül eğer müsaade edersen bir şekilde böyle devam edeyim ben. Çok memnun olurum. Daha sonra soru cevaba geçeriz ve o daha şey olabilir. Benim kafamdaki sistematikte bu anlamda daha iyi gidebilir. Tamam, çok iyi olur. Bu arada dinleyicilerden de sorular gelmeye başlıyor ama onu en sonuna tekrar dönüp soruları cevaplarız diyelim. Şimdi izleyicilerimizin bilmesi gereken bir şey var. Ben şu an bizim görüntümüzü görmüyorum. Chat kutusunu da göremiyorum. Çünkü PowerPoint'i yönetememek gibi bir durumla karşı karşıyayım. Onun için ben sadece kendi slaytlarımı görüyorum. Ben arkadaşlara belirli bir makul bir zaman içinde sunumu yaptıktan sonra çok mutlu olurum gelen sorular ve onlara cevap vermekten. Tamam, şimdi çok sağ olun. Türkiye'deki göç konusu 3 ana başlık altında incelememiz gereken bir alan. Birisi iç göç hareketliliği. Ben bunu çok önemsiyorum. Hani biz artık çok uluslararası göç üzerine konuşuyoruz. Farklı kimliklere sahip yani nüfus cüzdanına, ID karta sahip insanlar üzerinden ayrımlar yapıyoruz biz. Elinde hangi kimlik kartı var, hangi bölgeden geldi vesaire. Oysa insani hareketlilik bizim ülkemizin içinde de olağanüstü yoğun yaşanan bir şey. Ve bu bence Türk toplumunun en önemli karakteristiklerinden birisi. Dolayısıyla biraz iç göç konuşmamız lazım. İkinci alan 60'lı yıllarda başlayan yurt dışına giden Türkler üzerinden biz bir göç okuması yapıyoruz ve onların bize kattıkları çok önemli şeyler var. Çok tartıştığımız konular var. Dolayısıyla yurt dışındaki Türkler yabancı olmak, diasporalaşma, ayrımcılık, entegrasyon politikaları vesaire dediğimiz bütün bu kavramları biz onlar üzerinden duymuştuk. Şimdi Türkiye başka bir şey konuşuyor. Üçüncü ayakta doğal olarak şu an Türkiye'deki mülteciler konusu son 10 yıllık hikaye. Yani ben Türkiye'nin göç tarihi dediğimde bu üç alanı biraz anlatacağım. Ama daha çok da yurt dışındaki Türkleri anlatacağım. Niye anlatacağımı az önce başlangıçta konuştuğumuz bu papyonla da ilişkilendirmiştim. Şimdi ben papyon kullanmayı çok seviyorum. Ama çalıştığımız konu çok ağır bir konu. Mülteci falan çalışıyorsunuz. Papyon takınca toplantılar biraz garip oluyor. Onun için yurt dışı Türkler konuşunca ya da Türkiye'deki göç konuşunca memnuniyetle o papyonumu takabiliyorum. Papyon tercihim de ondan kaynaklanmıştı. Size de söylemiştim zaten. Eğer mesela Türkiye'deki Suriyelileri konuşsaydık ben hiç öyle bir resim paylaşmayı düşünmezdim. Bu birazcık da bir konuştuğumuz konuya uygun kostüm değişikliği. Öyle söyleyelim yani. Ona yönelik olarak bir değişiklik olmuştu. Şimdi arkadaşlar iç göçle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Türkiye dünyada çok böyle eşi enderi görülmeyen bir iç göç trafiğine sahip. Özellikle 60'lı yıllardan itibaren çok az ülkede görülen olağanüstü bir insan hareketliliğimiz var. Bu insan hareketliliğinin iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Ama hiç unutmayın,
Son yıllarda bile yılda ortalama 3 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kentini terk edip başka kente taşınıyor. Her taraftan. Eskiden sadece doğudan batıya giderdi. Şimdi hayır, İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya yerleşen ya da Muğla'ya yerleşen, işte Rize'den kalkıp Bursa'ya yerleşen, Trabzon'dan kalkıp Konya'ya yerleşen insanlar var. Bu iç göç hareketliliğinin Türkiye'de olmasının en önemli sebeplerinden birisi dengesiz bir ekonomik yapımız ve sosyal hizmet ağımızın dengesiz olması. Böyle olunca büyük kentlere gelmek ve büyük kentlerde yaşam birçok insan için önemli. İş bulabilmek için, sağlık hizmetleri alabilmek için, çocukların eğitimi için daha iyi alanlara ulaşabilmek için vesaire. Müthiş bir motivasyon. Onun için de biz bu toplumun bir göç toplumu olduğunu en çok da şundan anlarız. İnsanlar birbirleriyle tanıştıktan birkaç saniye sonrasında, dakika bile değildir, nerelisin hemşerim diye sorarlar. Çünkü herkes bir biçimde kendi içinde göçmendir. Hepimiz de kendi ailemizi düşünelim. Bir kuşak, iki kuşak mutlaka ve mutlaka bir biçimde bir göçmenlik bağlantımız var. Bu aslında bir taraftan iyi bir şey. Ama bir taraftan da çok şekilsiz şehirleşmenin, altyapıların bozuk olduğu, çok yığılmaların, betonlaşmanın yaşandığı, büyük kent yapılarının çok ön plana çıktığı bir ülkeye dönüştük biz. Bunun tabii bir sürü başka handikapı var. Yani şöyle bir örnek vereyim ben size. Almanya ile Türkiye'nin nüfusu aynı. Türkiye'nin nüfusu işte 83 milyon, Almanya'da 83 milyon. Almanya coğrafya olarak Türkiye'nin yarısı kadar arkadaşlar, biliyor musunuz? Yarısı kadar. Ama Almanya'da 1 milyondan fazla nüfusu olan şehir sayısı sadece 4. Bizde 1 milyondan nüfusu fazla olan, bırakın şehri, ilçe bile var. Şehir sayısı 20'den fazla. Biz hep büyük şehirlere yığılmak halindeyiz ve bu yığılma devam ediyor ne yazık ki. Bu büyük şehirlere yığılmanın en önemli sebebi de dediğim gibi devletin her tarafta ya da ülkenin her tarafında benzer yaşam koşullarının sağlanamamasından kaynaklanıyor. Herkes büyük kentlere gelip orada hizmet almaya çalışıyor. Bunun üzerine çok konuşabiliriz ama bir şey söyleyip ondan sonra geçeceğim. O da şu. Bu kadar çok kozmopolit yapılar içinde yaşıyor olmak, mesela İstanbul'da bir apartmanda oturduğunuzda ya da İzmir'de o apartmanın bir dairesinde Rizeli oturuyor, öbürüsünde Ağrılı oturuyor, öbürüsünde Balkan göçmenlerinden gelme bilmem nereli birisi oturuyor, öbüründe de Ankaralı birisi oturuyor, bir tanesinde de tesadüfen İstanbul'da oturuyor. Zaten nüfus kütüğüne göre yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki, eğer nüfus kütüğüne bağlı kalsaydı insanlar, İstanbul'un nüfusu 2,5 milyonda kalırdı şu an. En büyük nüfus da Şanlıurfa'da olurdu. Karadeniz illeri daha farklı bir yapıya sahip olurdu. Biz sürekli göç ediyoruz. Bu göçün zihniyetimize, mentalitemize verdiği önemli bir kazanım var diye düşünüyorum. Bunun bir şans olduğunu düşünüyorum. Özellikle son 10 yılda mülteciler üzerinden biz bunu gördük. O da toplum sonradan gelenlere, etnisitesi, dini, kimliği ne olursa olsun, sonradan gelenlere açık ve alışkın. Ben bu örneği hep veriyorum. 25 sene önce Almanya'ya gitmiştim doktora için. Gittiğim kentin nüfusu 210 bindi. Şu an yine gittiğimde yine 210 bin nüfuslu bir kent orası. Türkiye'de benim 25 sene önce gittiğim 210 bin nüfuslu kentler artık 2-3 milyonluk kentler haline geldiler. Nasıl oldu? Göçle oldu. İç göç yoğunluğuyla oldu. Ve bu iç göç yoğunluğu ister istemez yeni kimlikler doğuruyor ve bu yeni kimlikler sonradan gelene karşı bir alışkanlık da yaratıyor. Benim Suriyeliler Barometresi çalışmamda da çok sık bir biçimde toplumsal kabulden söz etmem biraz bununla ilgili bir şey. Bunu da bu araya bir eklemiş olayım. Şimdi yurt dışındaki Türkler konusuna geleceğim. Ama önce dünyada genel görüntüne, bu rakamları muhtemelen arkadaşlar artık ezberlemişlerdir. Hele de ASAM'ın yayınlarını izliyorlarsa tabii ki biliyorlardır. Ama konsepte oturtabilmek bakımından kısacık söz edeyim. Dünyada insani hareketlilik artıyor. Dünya nüfusunun %3,5 civarında, o kadar kıyamet kopacak bir durum yok. Ama yine de bunun katlanarak, sayısal olarak katlanarak arttığını biliyoruz. 20 sene önce 150 milyon civarında olan uluslararası göçmen sayısı şu an 300 milyona yaklaşmış durumda. Dünyadaki mülteci sayısı da 30 milyonlardan 80 milyona çıkmış durumda son 20 senede. Bu tabii insani hareketliğin birçok sebebini hepimiz biliyoruz. Hem daha iyi bir yaşam arayışında olan göçmenler, hem de yaşamlarını kurtarmak derdinde olan ve kaçmak zorunda olan insanlar. Sığınmacı ile ilgili bir sürü tanım söyleriz. Geçenlerde okuduğum bir kitapta çok güzel bir tanım vardı. Diyor ki, sığınmacı gitmek istemediği halde gitmek zorunda olandır. Gerçekten böyle bir durum var. Biz son 10 senedir bir de bu gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Şimdi gelelim yurt dışındaki Türklere. Arkadaşlar, Türkiye göç tarihinin dediğim gibi çok yönlü konuşabiliriz. Ben iç göç üzerine de herhalde epeyce birkaç saat konuşurdum sizinle. Mülteciler konusunda zaten daha çok konuşurdum ama bugün özel olarak acı vatan dediğimiz başka bir gerçeklik üzerinden konuşmak isteyeceğim. O da yurt dışındaki Türklerin varlığı. Şu an Avrupa'da
yaklaşık olarak 6 milyon civarında Türkiye kökenli var. Hani Türk kökenli de diyemiyorum çünkü onların farklı kimlik yapılanmaları var. Bir kısmı vatandaşlığa geçtiler. Bir kısmı etnisite olarak kendini Türk olarak kabul etmiyor vesaire. Ama netice itibariyle Türkiye kökenli insanların sayısı 6 milyon civarında. Bunların yarısından fazlası artık Avrupa'da doğmuş durumda. Ve yaklaşık olarak 2/3'ü de Avrupa Birliği vatandaşlığını aldılar. Yani pasaportları var, vatandaşlık almış durumdalar. Bizim hikayemiz nasıl başladı? 1961 Almanya ile yapılan bir iş gücü anlaşması. Daha öncesinde İngiltere ile yapılan var. Almanya'ya daha önce gidenler de var ama asıl kırılma 30 Ekim 1961 Almanya ile yapılan iş gücü anlaşması. Almanya niye böyle bir anlaşma yapmak istedi? Çünkü Almanya o tarihte bile İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntıları içinden çıkmış, bir an önce kalkınmaya çalışan ama insan gücüne, işçiye ihtiyacı olan bir ülke. Sadece Almanya'da değildi, diğer ülkelerde de özellikle savaşın kırıcılığının etkisiyle dışarıdan insan ihtiyacı vardı. Bunun üzerine Almanya o dönemde Yunanistan'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, hatta Polonya'dan bazı daha uzak ülkelerden misafir işçiler getiriyordu. Misafir işçi adı üstünde misafirsin. Yani belirli bir süre geleceksin, işini yapacaksın ve gideceksin. Bu mantık Almanlarda o kadar yer etmiş bir mantık ki arkadaşlar. Türkiye'den Almanya'ya giden bir takım insanların anıları var. Okuduğunuzda dehşete düşersiniz. Adam diyor ki bizi uçağa bindirdiler, havaalanına indik. Dedik ki şimdi işte gideceğiz, şehri gezeceğiz, işte kalacağımız yeri göreceğiz. Hayır, bizi otobüsler bekliyordu. Havaalanından alıp fabrikaya götürdüler. Direkt çalışmaya başladık. Aynı gün. Dolayısıyla Almanya için Avrupa'ya giden insanlar, Avrupa'ya giden Türkler ve diğerleri bir makinenin dişlisi, sanayi çarkının dönmesi için gerekli bir eleman. Daha öncelerini almışlar. Daha sonra da Türkler geldi. Yetmiyor onlar ya da onlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Daha sonra da Türkler gelmeye başlıyor. Bizim sembolik şeylerimizden birisi Sirgeci Garı'dır. Tabii ki gidenlerin bir bölümü buradan gitmiştir. Uçakla gidenler var, otobüsle gidenler var falan ama Sirkeci Garı pek çok insanın Almanya'ya ulaştığı ya da çıkış noktası. Onun için de çok özel bir yeri var Almanların ve Türklerin hafızasında göç itibariyle. Ama o dönemde neden Almanlar insan istedi bunu biliyoruz. Onların insana ihtiyacı vardı. Biz niye gönderdik? Ona bakmak lazım. Biz çünkü Türkiye'de istihdam yaratamıyorduk. İnsanlarımızın çalışması lazım, çalışamıyorlar. Dolayısıyla yurt dışından istihdam yaratmış olduk. İki, oraya giden insanların bize para göndermesini bekliyorduk. Yani devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi olacaktı. Bildiğiniz üzere arkadaşlar dünyada uluslararası göçmenlerin gönderdiği dövizler özellikle kalkınmakta olan ülkelerin en önemli kaynaklarından birisi. Milyar dolarlarla ifade edilen bir kaynak bu. 2-3 milyar civarındayken dolar, işçi dövizleri 5 milyar doların üzerine çıkıyordu. Dolayısıyla Türkiye için çok kıymetli bir şeydi ve gelen bu paralar da devlete gelen paralar değildi. Çocuğuna para gönderiyor, teyzesine para gönderiyor, dayısına para gönderiyor vesaire küçük küçük paralar ama bu paralar Türkiye'de çok büyük bir kaynağa dönüşüyordu toplamda. Türkiye'nin döviz ihtiyacı ancak o şekilde gerçekleştirebiliyordu. Çünkü o yıllarda Türkiye'nin ihracat mekanizması da yoktu. İhracatın Türkiye'de gündeme gelmesi 80'li yıllardan sonra Turgut Özal'la birlikte gerçekleşmiş oldu. Acılar, dramlar, her göç, her insani hareketlilik büyük bir olaydır. Tabii ki burada da yaşandı. Bir de Türkiye o insanları oraya gönderirken en çok beklentisi de şuydu. Biz insanlarımızı oraya gönderelim. Almanya'ya gidiyorlar. Teknolojinin geliştiği, sanayinin geliştiği bir yer. Öğrensinler, gelsinler. Biz onlarla burada ülkemizin kalkınmasını sağlayalım. Ve onun için şu meşhur anlaşma 1 yıllık bir anlaşma olarak yapıldı. Yani oraya Türkler 1 yıllığına gidecek. İş adamı ve çalışan memnunsa 1 yıl daha devam edebilecek ama 2 yıl. Ondan sonra geri dönecekler. Ama bu ilke 3-4 sene sonra Alman patronlar tarafından çok eleştirildi. Çünkü dediler ki bir Türk geliyor, zaten dil bilmiyorlar, konuyu bilmiyorlar, işi bilmiyorlar. İşi öğretiyoruz, gayet de iyiler, çok memnunuz onlardan. Sonra yapılan anlaşma gereği bunların evlerine gitmesi gerekiyor. Biz yeniden sıfırdan eleman alıyoruz, yeniden onu yetiştirmemiz gerekiyor. Bu müthiş bir emek kaybı. Dolayısıyla gelenler kalsın. Gelenlerin kalsın demesi bir kere Türkiye'den Almanya'ya giden işçilerin ilk önemli kırılma hikayesidir sosyolojik anlamda. Böylece o 1 yıllığına 2 yıllığına gidip evine dönecek insanların önünde yeni bir perspektif açılmaya başladı ve o insanlar orada daha uzun kalmaya başladılar. Ardından biraz sonra Cem Karaca'ya geleceğim. Ardından bu insanlarla ilgili bizim hükümetin yaptığı ilginç çalışmalar var. Benim bu resimde gördüğünüz Nermin Abadan Unat benim hocam oldu. Bundan büyük bir onur duydum. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. İşte geçen sene de sağ olsun bizim bir konferansımıza geldi. 1964 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Nermin Abadan Unat'ı çağırıyor.
Nermin Abdanlat enteresan bir kadın. Şu an bu sene galiba 100. yaşına giriyor. Bugün bile üreten, hepimizin böyle gördüğünde titrediği ve olağanüstü etkilendiği bir akademisyendir. Gurur duyduğumuz bir akademisyendir. Annesi Avusturyalıdır, babası Türk'tür. Avusturya'da yaşarken Türkiye'yi merak ediyor, Türkçe öğrenmek istiyor. 15 yaşındayken Türkiye'ye geliyor ve bir daha da geri gitmiyor. Tabii ki Almancası var, tabii ki İngilizcesi var. Devlet Planlama Teşkilatı çağırıyor onu. Aslında göç yönetimiyle ilgili çok önemli bir örnektir bu. Hocam gelin diyor, sizi Almanya'ya gönderin, bir gidin bakın bizim Türkler ne yapıyor orada diyor. Ve Nermin Abadan Anlat onun üzerine gidiyor. Bitmeyen Göç kitabı bu çalışmaların ürünüdür. Ve biz ondan işin daha başında bizim Türklerin orada ne gibi sıkıntıları var, neler yapıyorlar, neler ediyorlar onu öğrenme imkanımız olmuştur. Onu da buradan saygılarımı iletmiş olayım. Bu resimleri hepimiz biliyoruz, ezberledik. Gayet doğal resimler. Şimdi biz bu tip sağlık kontrollerini bu kadar açıktan görmüyoruz. O zaman böyle fotoğrafları çekilmiş ama bunlar oluyor. Olmasa bile Kanada'ya bir başvurun, bakın sizden neler isteyecekler, ya da Amerika'ya. Eninde sonunda sizden sağlık raporları isteyecekler, doğurganlığınızı soracaklar, kriminal rekortlarınızı isteyecekler, birçok şey isteyecekler. Çünkü taleple göçmen alan ülkeler böyle bir inisiyatife sahiptir. Biz de bunu yaparız. Biz de birisine vize verdiğimizde ya da çalışma izni verdiğimizde o insanların hangi nitelikte olacağı ve işimize yarayıp yaramayacağına gayet böyle makine kontrol eder gibi bakarız. Çok rencide edici bir şeydir. Belki bu fotoğrafların çekilmesi rencide edicidir ama bu bir gerçekliktir yani. Bundan çok fazla bir yere kaçacak halimiz yok. Almanya'ya giden Türklerin o geçicilik duygusu her taraflarına sinmiştir. Bavulları üzerinde oturan insanlar, böyle ranzalarda yaşayan, genelde fabrikanın hemen yanında ya da içinde gayet primitif yapılmış. Hatta öyle yerler var ki arkadaşlar, Türk işçiler burada dönüşümlü kalıyor. Yani vardiyayla çalışıyorlar. Vardiyada olanın yerine diğerleri geliyor, uyuyor. Onlar kalkıyor, işe gidiyor. Öbürleri gelip onların yerine uyuyor. Bu tip sistemler içinde onlar da fazla para harcamadan hızlı bir biçimde para biriktirip Türkiye'ye dönmeyi hayal ediyorlar. Dolayısıyla gerçekten çok dramatik sahneler var. Ama Türkler aşırı derecede çalışıyorlar. Hepsinin elini ayağını öpmek lazım. Bir işte de çalışmıyorlar. Cam temizliyor, madende çalışıyor, gidip bir yerde taşımacılık yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bütün amacı en kısa zamanda en çok parayı biriktirmek ve ülkeye geri dönmek. Ama hikaye böyle gelişmiyor biliyorsunuz. İşin sosyolojisi başka türlü değişiyor. Ve bu sosyoloji bize göç alanında biraz dikkatli konuşmak gerektiğini gösteriyor. Her şeyin bir fıtratı var derler. Göçün de fıtratında kalıcılık var arkadaşlar. Başından hiç planlamasanız bile. Şimdi hemen bazıları diyecektir ki, hoca buradan herhalde Suriyelilere gelecek. O başka bir hikaye. Doğru arkadaşlar, ben de gayet farkındayım. Çok başka bir hikaye. Ama unutmayın, insani karşılaşmalar 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Oradaki Türklerin ilk dönemde yaşadığı sıkıntıların birçoğunu ya da oradaki Türklerle ilgili yapılan tartışmaların birçoğunu şu an biz Türkiye'de yapıyoruz. Hangi motivasyonla, hangi koşullarda geldiler, gittiler apayrı bir şey. Bir de şurayı çok söylüyoruz ya biz. Ya ama onlar bizi davet ettiler, gittik, davul zurnayla karşıladılar. Doğru, aynen öyle. Şimdi bakın burada ben size bir şey göstereceğim. Az önce aslında mümkün olsa çalabilsek çalsak bunu. Cem Karaca'nın muhteşem bir şarkısıdır arkadaşlar, Alamancılar diye. Şuradan şimdi YouTube işine girip işi çok karıştırmayayım, onun için çalmayacağım. Ama çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Muhteşem bir şarkıdır ve sözleri şöyledir. Davulla zurnayla yola çıkmış, bandoyla karşılanmıştık. İş gücümüzü sattığımız, ter olup çarklara aktığımız, servete servet kattığımız, gurbet el şimdi bize dön geri diyor. Aman 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 Almancılar. Muhteşem bir şarkıdır arkadaşlar. Temposu da olağanüstüdür. Onun için bunu mutlaka bir bakmanızı isterim. Böylece Türkiye'de özel olarak demek ki dinleyicilere Cem Karaca'dan Almancılar şarkısı dinlenmedi diye not olarak eklemek gerekiyor. Belki de Allah Ayşegül Hanım şundan çok mutlu olurum. Keşke kapanışta böyle ona versek. Olağanüstü tempolu çok güzel bir şey. Eğer teknikteki arkadaşlar bunu yapabiliyorlarsa harika. Harika olur. Çok çok mutlu olurum yaparlarsa. Yani zaten Almancılar diye yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Çok da güzel bir temposu var. Neyse. Şimdi biz insanlarımızı oraya gönderiyoruz. İnsanlarımızı gönderirken ama devlet o kadar da yalnız da bırakmıyor. Ve onlara böyle bir misyon yüklüyor. Hepiniz bir şeysiniz, kahramansınız ve hatta diplomatsınız. Şimdi gariban adam çıkmış gitmiş ekmeğini kazanacak. Devlet ona yük üzerine yük yüklüyor. Yabancı memlekette çalışan her Türk işçisi şunu unutmamalıdır ki Viyanalara, Tuna kıyılarına kadar giden falan gidiyor arkadaşlar. Bunu yazan İş ve İşçi Bulma Kurumu.
Kahraman ecdadımız elin namusuna dokunmadığı gibi sahipsiz bir bağın bir salkım üzüm alsa bile bedelini kütüğün altına koymuş, bir incir koparsa parasını bir keseciğin içine ağacın dalına bağlamıştır. Bugüne kadar Türkiye hırsız, adaletsiz, hak yiyici, azgın dememiştir. Siz de dedirtmeyeceksiniz. Müthiş böyle gaz vermeler. Sonra böyle bir takım şeyler, bak şuna uyun buna uyun diye. Sağlığını koru, kendine iyi bak, sarhoş olma, uyku saatinde uyu, uçkuruna sahip ol. Ve hepsinde de bir şey var yani. Bir misyon yükleme var bizim oraya gidenlere. Bu da bizim devlet zihniyetimizin bir başka parçası diyelim. Bana bir uyarı geldi. Cem Karaca şarkısı için telife takılabiliriz diye. Tamam arkadaşlar, bilemeyeceğim onu. O zaman ben bir şey söylemiyorum. Herkes kendi başına izleyebilir, dinleyebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hı hı. Şimdi arkadaşlar, yurt dışına giden insanlarımız... Şarkı geliyor galiba. Şarkı gelmiyordur ama bir şey mi duydunuz? Ben devam edebilir miyim? Tabii buyurun lütfen. Tamam, okey. Şimdi arkadaşlar, yurt dışına giden Türklerin Türkiye'ye benim çok özel bir sempatim var, yurt dışındaki Türklere. Hatta bunu söylerken de her seferinde de şeyi tekrar etmem gerekiyor. Benim ailemden hiç, akrabalarımdan, yakından uzaktan hiç böyle Almancı olarak etiketlenen insanlardan insan olmadı etrafımda. Benim sadece abim Ankara Hacettepe Üniversitesi Alman Dil Edebiyatı mezunuydu. Almanya'ya sosyal ateşi olarak gitti, çalışma ateşisi olarak. Ondan dolayı biraz bilirim ben Almanya'yı. Daha sonrasında da 8 sene gittim, yaşadım orada. Ama ben o insanlara her zaman çok saygı duydum. Köyünden çıkmamış insanların dilini bilmedikleri, geleneğini bilmediklerini, usulünü bilmedikleri, olağanüstü kötü koşullarda yaşadıkları yerlere gidip mucizeler yarattığı bir süreç yaşandı arkadaşlar. İçinde tabii ki kötü örnekler de olabilir ama genelde kendi yaşamlarını kurdular, zenginleştiler, çocuklarını okuttular, ailelerini kalkındırdılar. O yetmezmiş gibi bir de memleketi kalkındırdılar. Bir de Türkiye'yi dünyaya açtılar. Buna rağmen de biz Türkiye'de onları hep Almancı diye küçümsedik. Bir de böyle garip bir insanlık halimiz var. Niye bunu yaptık? Bunu hep kendi kendime sormuşumdur. Niye biz Türk Almancı deriz bunlara ya da öyle bir küçümseriz yani Almanya'daki ya da yurt dışındaki Türkleri? Biraz kıskançlıktan, bizim biliyorsunuz en önemli damarlarımızdan birisi kıskançlık damarıdır. Biraz da bizim Türk toplumu makamı çok önemsiyor, ünvanı çok önemsiyor. Mesela diyor ki Almanya'ya gitmiş, Alman'ın tuvaletini temizliyor, sonra gelmiş bana hava atıyor. Alman'ın tuvaletini temizleyen adam bir iş yapıyor, bir emek harcıyor ve kimsenin yapmak istemediği bir işi yapıyor. Bunun karşılığında para şeyine bakıyoruz, etiketine bakıyoruz. Etiket hoşumuza gitmeyince küçümsemeyi kendimize hak olarak görüyoruz. Bence hiç böyle bir şey yapmaya hakkımız yok. Almanya'daki ve Avrupa'daki Türklerin özellikle kadın hakları, kadınların gelişimi, emancipasyonu, onların sosyal hayatı içinde ve çalışma hayatı içinde var olması için olağanüstü bir kapı açtığını bir kere hiç unutmayalım arkadaşlar. 70'li yıllarda Almanya'da 100 binden fazla Türk kadın işçi var. Sendikalı, sigortalı, kendi cüzdanları olan, kendi hesap numaraları olan. Aynı tarihte Türkiye'de bile o kadar kadın yok yani çalışan. Dolayısıyla Avrupa'daki Türklerin kendi gelişimi Türkiye'de de önemli gelişimler yarattı. Bir kısmı çok içine kapandı. Yani ben Berlin'e gitmiştim ilk 1987'de. Orada gördüğüm çarşaflı kadın kadar ben Türkiye'de çarşaflı kadın görmemiştim mesela o tarihlerde. Çok şaşırmıştım. Öyle gruplar da var doğal olarak bekleneceği üzere. Ama evrensel noktalara gelmiş. İşte en son işte aşıyı bulan Özlem Hanım'ın da olduğu gibi bir kadın motivasyonu da var. Ve bu bence Almanya'daki Türklerin Türkiye'ye getirdiği en önemli şeylerden birisi. Ama şunu anlatmayı da çok seviyorum. O da şu. Türkiye'de 83 milyon vatandaşımız var, Rusumuz var. Arkadaşlar yaklaşık 10 milyon pasaport var Türkiye'de. Ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kolay kolay dışarıya gitmez. Zaten çok pahalı bir şey bu. Vize alamıyorsun, bilmem ne edemiyorsun falan. 10 milyon pasaportun yarısı Umre'ye ve hacca gitmek için kullanılıyor. Kaldı mı 5 milyon? Geri kalan 5 milyonun çok büyük bölümü akrabalarımızı, tanıdıklarımızı, hemşerilerimizi görmek için ya da onların bize anlattıkları Avrupa'yı görmek için, Avrupa'ya gitmek için kullanılıyor. Dolayısıyla Türkler, Avrupa'daki Türkler bizi dünyaya açan pencereler rolünü üstlenmiş oldular. Teşekkür etmemiz gerekiyor. Alman toplumunun Türklerle olan ilişkisi de enteresan bir ilişki. Başlangıçta çok iyiydi. Yani ilk 10 sene yere göğe sığdıramıyorlardı Türkleri. O zaman Türkler dil de bilmiyordu. Şimdi diyorlar ki ya bunlar dil bilmiyor, uyum olmuyor. İlk 10 sene hiç dil bilmiyorlardı. Hiç sorun olmuyordu. Sorun sadece dil olsa arkadaşlar iş çok kolay çözülebilir.
Size şöyle dramatik bir örnek vereyim. Almanya deyince aklınıza gelen en vahim şeylerden birisi Hitler dönemidir, değil mi? Hitler'in en çok yok ettiği kitlenin de Yahudiler olduğunu biliyorsunuz. Yahudiler Almanca bilmiyor muydu arkadaşlar? Eğitimli miydi? Bunlar ayrı hikayeler. Yani eğitimlilikle bir arada yaşama kültürü birbirinden bağımsız şeyler. Almanya'nın Alman toplumunda bir sorun olarak algılanması 70'li yılların ortasından itibaren başladı. Çünkü o ana kadar geçici olarak gördükleri insanların kalıcılık emarelerini görmeye başladılar. Ve 1973'te Almanya'daki Türklerin sayısı 1 milyonu buldu. Ve bu aralıksız devam etti. Öyle olunca Almanya Türkiye'den işçi alımını durdurdu. Ama bir taraftan insanları geri gönderemiyor. Çünkü sanayinin çok önemli bir parçası. O zaman dediler ki tamam, burada kalanlar o zaman ailelerini yanlarına getirebilirler. İşte onunla birlikte hat koptu ve Almanya'ya doğru Türkiye'den çok sayıda insan gitti. Böylece Türklerin nüfusu çok kısa bir zamanda 2 milyon ve Türkler orada kendi yaşamlarını kurmaya başladılar. Bu yaşamlarını kurarken Almanya'da yaşayan bir oldukça aykırı, oldukça öteki bir toplum olduklarını da unutmayın. Almanlar yabancılara çok alışkın bir toplum değil arkadaşlar. Yani İngilizler kadar, Fransızlar kadar, Belçikalılar, Hollandalılar kadar sömürge geçmişlerinin olmamasından da kaynaklanan bir biçimde Almanlar kendi içine çok kapalı bir toplum. Türkler gibi onlarla gayet farklı, ultra bir mentalite farklılığı yaşayan, uzaklığı yaşayan bir toplumla bir arada yaşamak kolay bir şey değildi. Ama günün sonunda aradan 60 sene geçti. Bunu söylemek lazım ve hakkını teslim etmek lazım. Bir başarı var. Bu başarı sadece Türk toplumunun değil, aynı zamanda hatta belki daha fazlasıyla ev sahibi toplumundur. Yani Almanlarındır. Şimdi ben Suriyelilerle ilgili çalışırken ilk çalışmamı 2014 Türkiye'deki Suriyeliler toplumsal kabul ve uyum başlığıyla yazmıştım. Niye öyle yazmıştım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben bir göç uzmanı olarak 2013'te bile bu işin kalıcılığa doğru gittiğini fark etmiştim. Hı hı. Ve ikinci aşamada şunu söylemiştim. Madem kalıcılığa doğru gidiyor, toplum acaba bu insanları ne kadar kabul edecek? Benim toplumsal kabul kavramı, yani hasbelkader bana nasip oldu. Göç literatürüne ben bunu kazandırmış oldum. Ama bu benim tamamen Almanya'daki Türklerden kaynaklanan bir şey. Çünkü Almanlarla biz çok tartışıyorduk. Onlar Türkler burada işte entegre olamadılar, uyumlu değiller vesaire dediklerinde ben onlara hep diyordum ki ya tamam doğru diyorsunuz da, yani kısmen doğru ama bir Türk daha fazla ne yapabilir? Yani toplumun kabulü söz konusu burada. Toplum eğer kabul etmezse, isterse benim Türk gitsin saçlarını sarıya boyatsın, isterse mavi lens taksın, bir şeyi değiştirmez. Ahmet ise Ahmet, Ayşe ise Ayşe, istediği kadar kendi gelişimini sağlasın, Alman toplumuna şirin görünmeye çalışsın, toplum kabul etmezse bir yerde kalırsınız. Benim Türkiye'deki Suriyeliler toplumsal kabul ve uyum çalışmamın başlığı bundan kaynaklıdır. Toplumsal kabul bütün bu süreçlerin en önemli parçasıdır. Onun için Almanya'daki Türklerin başarısından söz ediyorsak, bu aynı zamanda Alman toplumunun ve Alman devletinin başarısıdır. Bunun altını çizmemiz lazım. Şimdi en sağda Spiegel dergisinin 2021 kapak resmini görüyorsunuz. Geçen hafta da gördük işte Özlem Türeci'nin ve eşinin. Ben tersini söylüyorum. Herkes önce Uğur Şahin ve eşi diyor. Ben de tam tersine Özlem Türeci ve eşinin diyeyim başarısı. Neyse, burada ayrıca bir cinsiyetçi tartışmaya girmeye gerek yok. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu iki göçmen çocuğu eğer Almanya gibi bir yerde bu kadar ultra teknoloji gerektiren bir şirket kuruyorsa ve daha aşıyı bulmadan önce bile 20 milyar euroluk bir büyüklüğe ulaşıyorsa, bu sadece iki göçmen çocuğun başarabileceği bir şey değil. Onların önüne açılan yoldur. Şimdi az önceki konferansında bundan söz ederken bir soru geldi. Dediler ki Türkiye bunları kaybetti mi acaba? Keşke Türkiye'de olsalardı nasıl olurdu? Ben de orada şöyle bir şey söyledim. Türkiye'de olsalardı ve Türkiye'nin en iyi üniversitesinde olsalardı, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde olsalardı, şu an meydanda diğer hocalarla birlikte rektörü protesto ediyorlar olacaklardı. Yani bu iş sadece insanların yetenekli olmasıyla çözülmüyor arkadaşlar. Devletin kapasite vermesi ve devletin aynı zamanda bu insan Türktür ya da değildir, Almandır ya da bilmem nedir demeden imkan açması gerekiyor. Serbest yarışmaya imkan verecek ve ona kredi sağlayabilecek mekanizmalar gelişmesi gerekiyor. 20 milyar euroyu siz devletten kredi almadan yapamazsınız arkadaşlar. Kaynak almadan yapamazsınız. Onu yapabilmek için size devlet bir kanal açıyorsa onu yetenekler kullanır ve yoluna devam eder. Dolayısıyla bu ve benzeri çok iyi hikayeler var.
Almanya'daki Türkler Almanya toplumuna çok şey kazandırmıştır. Bunu bir Türk olarak söylemiyorum. Gerçek anlamda Alman toplumunun çeşitlenmesinde, yaratıcılığında da olağanüstü etkileri olmuştur. Olumsuz şeyleri yok mudur? Tabii ki var. Bazı Almanlarla gidin konuşun. Her gün Türklerle yatıp Türklerle kalkıyorlar. Türkler yüzünden batıyoruz. Türkler yüzünden çok kötüye gidiyoruz. Burası Türkleşti bilmem ne diyorlar. Ondan şikayet edenler de var. Ama biraz soğukkanlı, gerçekten makul insanlar biliyorlar ki bu iş herkesin öğrendiği bir süreç. Hocam Şimdi burada bir şey sorabilir miyim? tabii Bölüyor ki, ne olma demek? pahasına sormak istedim. Estağfurullah. Göç edilen ülkedeki politikaların olumlu sonuçlarını, yani olumlu etkilerini görebilmek için, göçün olumlu etkilerini görülebilmesi için göç edilen ülkenin göç politikalarının çok önemli olduğunu işte bu Almanya örneğinden görüyoruz. Peki göç veren ülkenin de göçe dair o göç eden toplulukla ilgili olarak olumlu sonuç vermesi için gütmesi gereken, belirlemesi gereken politikalar da var mıdır? Yani bunun örnekleri de vardır zannediyorum. Belki Aslında çok konu dışı çok ama. çok doğru bir yerde çok doğru bir şey sordunuz. Onun için ben de memnuniyetle buna cevap vereyim. Önce göç edilen ülkenin göç politikasından söz edelim. Şimdi Almanların az önce söyledim, niye istediler misafir işçileri, ki hepimiz biliyoruz ki misafir dediğiniz kişiye zaten önden bir etiket yapıştırıyorsun. Kardeş buralı değilsin, haberin olsun. Bak gideceksin günün birinde. Misafir kavramı insanları sınırlamanın en kibar yoludur. Birilerine misafir diyorsanız iyi niyetli değilsiniz yani. Hani başlangıçta misafir edebilirsiniz. Ama uzun süre kalacak insanlara misafir dediğinizde sen buraya ait değilsin demek istiyorsunuzdur. Onun için bize Suriyeliler için de bazen misafir kardeşlerimiz falan diyorlar ya, geçin bunları yani. Bu aslında kendi içinde bir başka trik. Bunun farkına varmak lazım. Şimdi Almanya'ya gelince, Almanya tabii ki Türklerin bu kadar çok sayıda oraya gideceğini ve bu kadar uzun süre orada kalacağını tahmin etmediler. Hatta bunun için Almanya uyum politikası bile ortaya koymadı. Almanlar 1980'lerin ortasında kritik bir karar aldılar. Almanlar Türklere dediler ki evinize dönün. Çünkü artık işsizlik sorunu ortaya çıkmaya başlamıştı. Türklere olan ihtiyaç azalmıştı ve sosyal çatışmalar ve sosyal gerginlikler oluşmaya başlamıştı. Dediler ki evinize gidin, size 10.000 mark para vereceğiz. 10.000 mark da o dönemde gayet iyi bir paraydı. 100.000 Türk kabul etti. Geri döndü. Ama 3 milyon biz gitmiyoruz, burada kalıyoruz dediler, kaldılar. Sonra ne yaptı Almanya? Tamam dedi, o zaman biz uyum politikalarına başlıyoruz. Almanların uyum politikalarına başlaması Türklerin oraya gidişinden 25 sene sonradır. Ve bugün bile Almanlar derler ki çok geç kaldık. Keşke başından bunu yapsaydık. Şu an biz Türkiye'deki Suriyelileri tartışırken de bunu bir kere yazalım. Biz onları gönderirken hani Almanlarla ilgili, Almanya'ya giden Türklerle ilgili meşhur söz var ya, biz işçi istemiştik, bir baktık insanlar gelmiş. Vallahi kimse kusura bakmasın ama Türk devleti de aynı hatayı yaptı. Sadece Almanların hatası değildir. Türk devleti de buradan makine parçası gönderir gibi insan gönderdi oraya ve tek beklentisi vardı. Bize para göndersinler. Bir şeyler de öğrenir gelirlerse iyi olur. Dolayısıyla Türkiye'nin politikası da çok önemliydi. Ama Türkiye o dönemde bu politikanın başlangıçta bir denedi. Mesela Nermin Abadan Unat'ın Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Almanya'ya gönderilmesi, ya bir git bak bakayım orada ne oluyor denilmesi çok önemli bir şey bence. Çok kritik bir şey. Devlet o konuda bir politika üretmeye çalışıyor. Yalnız bu konu özellikle 80'li yıllardan itibaren politikleşmeye başladı. Politikleşmeyle birlikte bu sefer işbirliği alanı değil çatışma alanına dönüşmeye başladı. Hani meşhur o diaspora politikaları ve Alman toplumundaki tedirginliklerin patlaması vesaire. Dolayısıyla ülkelerin bu konuda konsept geliştirmesi önemli. Ama ülkelerin yöneticileri bazen insanları çok böyle inşaat malzemesi olarak görüyorlar. Ve buradan bir inşa yapmaya çalışıyor. Bizim politikacılarımız da çok söylüyor ya, Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Türkiye'yi inşa edeceğiz dediğin şey insanları inşa etmektir. İnsanlar öyle inşaya gelmez. Bir bölümü gelir ama bir bölümü gelmez. Hiçbir zaman hiç kimse bu politikayı sonuna kadar götüremez. Dolayısıyla insana önce insan olmaktan dolayı değer vermek lazım. Biraz fazla politik bir söylem gibi oldu ama bunu söylemeden de geçmemiş olayım. Şimdi Almanya'ya giden Türklerle ilgili güzel bir hikaye söyleyeyim size. Şimdi Almanlar Türklere karşı, onlar çok neonazi, faşist bilmem ne, son dönemde biliyorsunuz uçuyor böyle şeyler. Bakın 1964'te yaşanan muhteşem bir olay var. 1964'te Yusuf Topçu diye bir adam, Almanya'da işçi olarak çalışıyor, dindar da bir adam. Bayram namazı kılacaklar. Artık Türklerin sayısı da biraz artmış. Ama nerede kılacaklarını bilmiyorlar. Cami yok, bir şey yok. Şu an Almanya'da 3000'den fazla cami var bu arada. Neyse. Köln Kilisesi'ne gidiyor. Köln Kilisesi muhteşem bir kilisedir arkadaşlar.
görmüşleriniz vardır. Resimlerini görmüşleriniz vardır en kötü ihtimalle. Avrupa'nın en önemli, en muhteşem kiliselerinden birisi. Oraya gidiyor ve diyor ki biz bayram namazı kılacağız. Acaba kilisede kılabilir miyiz? Adamlar bir şaşırıyorlar. Sonra diyorlar ki bizim bunu Vatikan'a bir sormamız lazım. Vatikan'a soruyorlar. Vatikan da izin veriyor. Ve Almanya'daki Türkler ilk toplu bayram namazlarını bir kilisede kılıyorlar. Sonrasında tabii çok sular aktı. Alman toplumunda da sular aktı, bizim tarafta da sular aktı. Biz kendi camilerimizi kurmaya başladık. Kentini halife ilan edenler de çıktı. Arada bilmem neler oldu. Cemalettin Kaplanlar bilmem neler falan. Ardından işte İslamofobi, Soğuk Savaş sonrasında El-Kaide, yok IŞİD bilmem ne bilmem ne. Ama neticede hiçbir şey bir günde olmuyor arkadaşlar. Sizin ortaya koyduğunuz da önemli. Ve şunu hiç unutmayın, ne olursa olsun Türk toplumu, Alman toplumunun büyük bölümünde, hatta çoğunluğunda Müslümanlarla bir arada yaşamanın mümkün olduğunu göstermiştir. Bunun da son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem Avrupa'yı geliştiren hem bizi geliştiren bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi çok şey var arkadaşlar. Onun için de zamanı çok aşmamak için şu an şeye bakıyorum 16:30 olmuş. Bir 5-10 dakika daha anlatıp ondan sonra soru cevaba geçeceğim. Şimdi ben bir çalışma yapıyorum bugünlerde. Aslında uzun süredir yapıyorum. Suriyeliler sebebiyle bu konu biraz arka plana düşmek zorunda kaldı. Türk sinema filmlerinde Almanya ve Almanya'daki Türkleri anlayan filmleri izliyorum. İşte 50 civarında film var. Bunlarla ilgili bir belgesel hazırlığım var. Şimdi bunun üzerine çalışıyorum şu anda. Hepinize çok öneririm arkadaşlar. Olağanüstü filmler var. Sarı Mercedes var. İlyas Salman'ın mutlaka izleyin. 40 Metrekare Almanya. Kemal Sunal'ın muhteşem filmleri. Berlin neler. Bu filmler bize aynı zamanda bizim Türkiye'deki izleyicinin, çünkü Türkiye'deki izleyici için yapılıyor bu filmler, Almanya'yı nasıl gördüğünü anlatıyor. Ve ne görüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle komik ki Almanya'da çekilen filmlerin büyük bölümünde filmler bir yürüyen merdivenle başlıyor. Niye yürüyen merdiven? Çünkü yürüyen merdiven sanki Elon Musk'ın Mars'a gönderdiği uzay aracı gibi. O zaman Türkiye'de yürüyen merdiven yok yani. Yani bir şeye duruyorsun ve merdiven çıkıyor. Düşünün yani. Bazı yerlerde duş gösteriyorlar. Bakın medeniyet falan diye. Evde sıcak su, soğuk su gösteriyorlar. İşte tüylü şapkalar, radyolar vesaire. Ben hep şunu söylüyorum. Bitmeyen bir yolculuk ama bu bitmeyen yolculuk zor bir yolculuk. Oradaki insanların çektiği kahır, ortaya koydukları mücadeleyi hep çok takdir etmek lazım. Bu aynı zamanda bir mentalite değişimini de bize getiren ve Almanlara götüren bir süreç. Dolayısıyla bu çok önemli bir hikaye. Ama bir hikayenin bir yönü daha var. Biz onlara baktık. Ama bir süre sonra onlar dediler ki bir saniye artık o kadar da değil. Biz kendimizi size anlatalım. Duvara karşıyla Fatih Akın bize dedi ki alın size duvar dedi. Ve biz birdenbire oradaki Türklerin içindeki çeşitliliğin bir başka boyutunu görmüş olduk. Şu an benim incelediğim filmlerin bir bölümü Türkiye'den yapılmış ve Avrupa'yı anlatan filmler. Bir bölümü de Avrupa'da kendi kendilerine anlatan filmler. Dolayısıyla yepyeni dünyalara açılmış olduk onlar sayesinde. Siyaset ve toplum hayatına katılım olağanüstü başarılı Türklerde. Öyle böyle değil arkadaşlar. Ve hiç kimse bu insanları küçümseyemez. Ama işte Almanlara pişlik yaptılar da bunları yükselttiler. Hiç öyle kolay şeyler değil arkadaşlar. Cem Özdemir bu konunun en idol isimlerinden birisidir. Sevip sevmemek herkesin kendi takdirinde. Ama bir idoldür. Onun sonrasında pek çok Türk siyasete girmeye cesaret etmiştir. Siyaset kanalları açılmıştır. Aydan Özoğuz bakan olmuştur. Cem Özdemir parti başkanlığı yapmıştır. Şu an Almanya'da çok sayıda politikacı var. Peki bu politikacılar neye yarıyor? İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Türk devletine sorarsanız hepsini çöpe atın. Bana sorarsanız çok büyük işler yapıyorlar. Kendi işlerini yapıyorlar. Bizim Türkiye ile olan ilişkilerde keşke daha çok katkılarını alabilseydik. Ama o zaman biz içeride ne yapıyoruz? Biraz ona bakmamız lazım. Biz kendi ülkemizdeki sorunların yurt dışındaki yansımasını biraz fazlaca ihmal ediyoruz. Kendi ülkemizdeki çatışmaların yurt dışındaki yansımalarını biraz fazlaca ihmal ediyoruz bu dünyada. Öyle de olunca bizim oradaki insanlarımız bize tam tersine batıyor. Onların oradaki varlığı bizi daha çok rahatsız ediyor. Hatta şu an Almanya'dan Türkiye'ye bir heyet gelse, siyasetçi heyeti, içinde bir Türkiye kökenli olsa bizim bütün şeylerin sinir uçları oynuyor. Bu konuyu bizim mutlaka çözmemiz lazım. Yurt dışındaki insanlar Türkiye devletinin araçları değil, yurt dışındaki insanlar Alman devletinin de araçları değil. Ama bu insanlar kendi tırnaklarıyla kazık geldikleri pozisyonlarda hem Türkiye'ye hem Almanya'ya çok büyük katkı verebilecek insanlar. Ama siyasi şeyler hepsini melekleştirmiyorum. Kendi işlerinde kötü niyetliler olabilir, kullanımlar olabilir, şu olur bu olur tabii ki. Ama
Bu kadar da arıza bir şey olamaz. Siz eğer Almanya'daki hiçbir politikacıyla, Türkiye kökenli hiçbir politikacıyla işbirliği yapamıyorsanız burada bir sorun var arkadaşlar. Buna tekrar bir dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla Türk siyaseti, diaspora politikaları çerçevesinde de bu konuyu incelememiz gerekiyor. Bakın size bir tane örnek vereyim. 2 tane Türk. Birisi Cem Özdemir, birisi de Ozan Ceyhun. İkisi de Ozan Ceyhun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atılmıştı. 70'li yılların sonunda Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmış. Bazı iddialara göre bir cinayet işlemiş, öyle ayrılmış sağ sol kavgaları vesaire hikayesine. Bazılarına göre işte canını kurtarmış çünkü anarşik dediğimiz bir ortam vardı. Sonra 12 Eylül darbesinden sonra vatandaşlıktan atıldı. Alman vatandaşı oldu. Önce Yeşiller Partisi'ndeydi. Sonra Sosyal Demokrat Parti'ye geçti. Avrupa Parlamentosu milletvekili oldu. Sonra Türkiye'ye geri döndü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Şimdi Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi. Cem Özdemir kendisini Şivabe diye, orada işte belirli etnik gruplar var Almanya'da. O gruptan birisi Anadolu bir Şivabe olarak tanıtır. Almanya'nın bence göçmen kökenler için en başarılı politikacısıdır. O Türkiye'ye gelse başına bir şey bile gelebilir. Yani onunla başka türlü ilişkimiz var, öbürüyle öbür ilişkimiz var. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Her şey çok hızlı değişiyor bu dünyada. Az önce Cem Karaca'dan söz ettim. O Cem Karaca dediğimiz adam, Zülfü Livaneli dediğimiz adam. Bu insanlar bile yurt dışında bir ara mülteci olarak yaşıyorlardı. Türk devletinin o zamanki devletin düşmanları onlardı. Şimdiki devletin düşmanları başkaları. Devletler geliyor geçiyor, yönetimler geliyor geçiyor ama hayat devam ediyor. Buna çok dikkat edelim. Belediye başkanı olanlar var, büyükşehir belediye başkanı olanlar var. Mustafa Yeneroğlu var mesela Almanya'da kendi sosyalizasyonu sağlamış, sonra Türkiye milletvekili olarak gelmiş. AK Parti dedi, sonra AK Parti'den ayrıldı, biliyorsunuz, tanıyorsunuz kendisini. O bile ayrı bir katkı Türkiye'ye. Şimdi benim elimdeki slide sayısı çok fazla arkadaşlar. Onun için hepsini size anlatmayacağım. Nereyi anlatacağım konusuna konsantre olabilmek için bu kadar çok slide koydum. Onun için özür de diliyorum. Yani bu sevimsiz bir şey. Bir sürü slide koyup bir sürüsünü atlamak. Estağfurullah Ama Murat Bey. Biz hepsini dinleyebiliriz bir yandan. Çünkü hepsi gerçekten çok önemli konulara atıfta bulunuyor. hocam o zaman benim bir 3 saat falan konuşmam lazım. Yok yok, hepsini anlatın diye Makuliyete söylemiyorum. bırakacağım. Tam tersi biz mutluluk duyuyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Almanya'daki Türklerle ilgili belirli evrelerden söz etmek mümkün. Mesela işçilikten insanlığa geçiş evresi vardı. Hani dedim ya, biz işçi istemiştik, insan geldi. Falan diye bunu fark eden bir Almanlar oldu. İkincisi misafir olmaktan kalıcılığa ve vatandaşlığa doğru gidenler. Üçüncüsü Alman toplumunun bir parçası olma ve bu konuda direnç gösterme. İşte Cem Özdemirler ya da işte futbolda Mesut Özil'ler vesaireler. Ve ondan sonra da parçalanmış bir diaspora dönemi yaşıyoruz şu anda. Bundan sonra da nereye gideceğimizi çok kestiremiyoruz. Ama travma dönemleri de bu travmaların en önemlisi özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesi sonrasında, iki Almanya'nın birleşmesi sonrasında daha belirginleşti. Öncesinde de vardı yabancı düşmanlığı Almanya'da biraz ama birleşme sonrasında daha da yoğunlaştı. Almanlar kendi yeni kimliklerini inşa ederken Türkleri öteki olarak nitelediler ve bu ötekiliğin maliyeti çok, yakılan evlerde ölen Türkler, tek tek vurulan Türkler vesaireler, olağanüstü vahim olaylar yaşandı. Ama arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Genelleştirmeyi çok seviyoruz biz bazen ama ne olur Allah rızası için bu tip olaylarda mutlaka bir çoğunluğun sesini dinleyin. Bir kulağınızı oraya kabartın. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Almanya'da özellikle IŞİD, El-Kaide ve IŞİD saldırılarından sonra 2000'li yılların başından itibaren Pegida diye bir hareket başladı. Bu Pegida hareketi İslamcı terör ya da ne bileyim ben radikal İslamcılarla ilgili bir endişenin kanalize edilmesi oldu. Ve bununla ilgili olarak eskiden aşırı sağcıların yaptığı yürüyüşleri ve itirazları artık böyle ortadaki elit beyaz yakalı insanlar yapmaya başladılar. İşgalden yapmaktı falan. Köln'de yürüyüş yaptılar. Bunların temel faaliyetlerinden birisi büyük kitleler halinde yürüyüşler yapmaktı. Köln'de yürüyüş yaptılar. İslamofobik değil, tam tersine İslam karşıtlığı denilebilecek sloganlar atıyorlardı. Bunun üzerine Köln Kilisesi, bir Katolik kilise, Müslümanlara yapılan bu haksızlıktır deyip ışıklarını kapattı. Şimdi Avrupa'yı bir blok olarak kabul ederseniz çok rahat düşmanlaştırabilirsiniz. Ne tam sempatik alanından söz ediyorum, ne tam bir şeytanlaşmadan söz ediyorum. Hakkı teslim etmek lazım. Bu kadar insanın bir arada yaşamasını başarmak başlı başına bir önemli bir şeydir.
bunu kendi ülkemizdeki Suriyeliler üzerinde de zaten test etmiş oluyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Karikatür. Karikatür özel olarak benim akademik ilgi alanım. Bunun için hem Humboldt Üniversitesi'nde hem Oxford'da çalışmalar yaptım. Böyle sergilerim var, kitaplarım var, yenilerini yapıyorum, ediyorum falan. Çok güzel hikayeler var. Şimdi orayı belki günün birinin bunu belki onun üzerine tekrar konuşuruz. Ama en son Mesut Özil'i anlatacağım, ondan sonra tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi Mesut Özil hepimizin bildiği bir figür. Almanya deyince de eskiden çok aklımıza gelen birisi. Mesut Özil çok parlak, yetenekli bir işçi çocuğunun, futbolcu çocuğu, çok küçük ve 17 yaşında hem Türkiye tarafından hem Almanya tarafından milli takıma davet ediliyor. Mesut Özil o zaman ben kendimi daha çok Alman hissediyorum dedi ve Alman milli takımını tercih etti. Almanya'daki Türkler de buna çok bozuldu. Biz de bozulduk da Almanya'daki Türkler daha çok bozuldular. Mesut Özil vatan haininin en hainiydi o zamanlar. Şu gördüğünüz gol var ya arkadaşlar, ben o golü canlı seyrettim. Berlin'de 2010 yılında Berlin Olimpiyat Stadında Türklerin hınca hınç doldurduğu bir maçta, hem de böyle ceplerinde Alman pasaportu olan Türklerin doldurduğu maçta Mesut Özil'e hayatımda hiç duymadığım kadar çok küfür duydum. Hainliğin her türlü nitelemesi yapıldı. Annesi, babası, akrabası, çoluğu, çocuğu hiçbir şey kalmadı yani. Ve Mesut Özil Türkiye'ye bir tane de gol attı. Çocuk gol attıktan sonra sevinemedi bile. Mesut Özil neydi? Aslında Asam için de bu önemli bir örnek. Asam'ın da biliyorum bu konuda faaliyetleri var. Spor üzerinden göçmenlerin, mültecilerin entegrasyonu çok böyle çekici konulardan birisidir biliyorsunuz. Benim de çok önem verdiğim ve değer verdiğim bir alan. Mesut Özil bu politikanın bir numaralı sembolüdür. Sembol kişisidir. Model kişisidir. Almanlar gayet net bir biçimde onu her geçen gün daha yukarıya çekerek, yani tabii onu elinden çekilecek bir şey değil. Hele spor alanında bunu yapamazsınız arkadaşlar. Mesut Özil olağanüstü yetenekliydi ama yolunu açtılar. Ve o yolu açmakla birlikte son derece yetenekli çocuk Alman takımını dünya şampiyonluğuna ulaştırdı. Ben dünya şampiyonluğu olunduğu senede tesadüfen Amerika'daydım. Final maçı için etrafta afişler açıldı, böyle Brezilya ve Almanya afişleri vardı. Brezilya tarafında işte onların futbolcusu ama Almanya takımının futbolcusu Mesut Özil'di. Şimdi Amerika'nın tabii umurunda değildi. Türk kökenli bilmem ne falan onların umurunda değildi. Ama Mesut Özil bu kadar önemliyken Almanların bir kısmı başından beri böyle bir Mesut Özil'e bir dudak büktüler. Neden? Çünkü Mesut Özil Alman marşını okumuyordu. Alman İstiklal Marşı'nı milli maçların öncesinde okumuyordu ve bu Almanlar bozuluyordu buna. Bir de maça çıkarken bir dualar falan, o da bir şey oluyordu böyle. Ondan sonra belirli bir mesafe vardı ama buna rağmen Mesut Özil çok başarılıydı. Takımı inanılmaz yerlere götürüyordu ve aynı zamanda Almanlar da göğüslerini gere gere, tıpkı bu işte Özlem Türeci ve eşiyle ilgili bugünlerde yaşadığımız şeyleri Mesut Özil'e gösteriyorlardı. Angela Merkel gidip ona böyle maçtan sonra sarılıyordu. Onun üzerinde forma bile yok, çıplak bilmem ne falan, böyle inanılmaz güzel resimler bilmem neler falan. Ama sonra ne oldu? Sonra araya siyaset girdi ve olay patladı. Sonra Mesut Özil döndü dolaştı Türkiye'ye geldi. Mesut Özil Alman toplumuna bir mektup yazdı, zehir zemberek. Ben kazanınca sadece Alman oluyordum, kaybedince göçmen oluyordum. Onu dedi ve bu aslında Almanların göç ve entegrasyon politikasının sakatlığını ciddi bir biçimde kritize eden bir şeydi. Doğru yanlış ayrıca tartışılabilir. Ama peki neden bu bir tane fotoğraf allak bullak etti ortalığı? Şundan dolayı. Şimdi Almanya'da Türkiye konusu çok sayıda Türk'ü yaşadığı için ve buradaki bir takım sorunlar oraya taşındığı için Almanya'daki Türkiye'de olup bitenler saniye saniyesine takip edilir. Türkiye'de bile birçok şeyi takip etmediğini gidip Almanya'da gerçekten görebilirsiniz. Hiçbir haber yoktur ki Alman televizyonunda Türkiye geçmesin. Bir biçimde geçer yani. O dönemde Türkiye'de bir anayasa değişikliği söz konusuydu. Başkanlık sistemine geçiliyordu ve Avrupalılar, özellikle Almanlar, bunun bir diktatörlüğe gidiş olduğunu, Erdoğan'ın bir işte otoriteryan sistem kurduğunu iddia ediyorlardı ve bu konuda Avrupa'da yapacağı bütün propaganda çalışmalarını da engellemeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz birçok yerde iptaller oldu. Hollanda'da kıyametler koptu. Almanya'da kıyametler koptu. Bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu uçağa bindi. Uçağına iniş izni vermediler. Mevlüt Çavuşoğlu da ben orada bir düğüne gidiyordum diyordu. Ama Hollandalılar dediler ki, Hollandalı ya da Belçikalılar tam hatırlamıyorum. Alman da olabilir. Şu an hatırlamıyorum. Dediler ki yok dediler. Sen uçakla buraya düğün diye geliyorsun ama o düğün salonu çok kocaman. Sen orada propaganda yapmaya geliyorsun. Biz buna müsaade etmeyeceğiz dediler. Her neyse. Ya bize ne kardeşim, Almanya'nın, Türkiye'nin politikası ne yaparlarsa yapsınlar denilemedi. Çünkü Alman şöyle bakıyor.
Benim huzurum için buradaki Türk toplumunun çatışmalı olmaması lazım. Benim huzurum için Türkiye'nin de çatışmalı olmaması lazım. Dolayısıyla bu sistemi ben reddediyorum. Burada propaganda çalışması yapılmasına izin vermiyorum. Bunu da ayrıca eleştirebiliriz. Ayrı bir hikaye. Sonra Mesut Özil Arsenal'da oynuyordu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oraya gittiğinde onu davet etti. O da gitti Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti ve kıyamet koptu. Sonra Mesut Özil bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a gitmedim dedi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na gittim. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı beni davet ederse tabii ki giderim. Annemin, babamın, memleketinin, benim memleketimin Cumhurbaşkanı. Ben onun kişiliğinden bağımsız bir biçimde saygı duyuyorum. Nokta. İki, ben işte kazanırken bana iyi diyordunuz da bakın şimdi kaybedince, ki son dönemde performansı da düştü. Alman takımında da sıkıntılar vardı. Kaybedince birdenbire bana iftira etmeye başladınız. İşte beni aşağı çekmeye başladınız. Sizin içinizde zaten bu anlamda bir ırkçılık vardı demeye başladı. Üç, işte Alman milli takımı bırakıyorum dedi vesaire vesaire. Uyum politikaları ve spor ve böyle rol modeller konusunu bize defalarca düşündürtmesi gereken enteresan bir olay yaşamış olduk. Dolayısıyla Türkiye-Almanya ilişkileri, Avrupa'daki Türkler, benim Euro-Turks barometre çalışmalarım var arkadaşlar. Şimdi Suriyeliler barometresi diye benim çalışmalarımı görüyorsunuz. Ben aslında öncesinde Euro-Turks barometre diye başlamıştım. 11 ayrı ülkede Türklerle ilgili çalışmalar yapıp uyum süreçlerini inceliyordum. Şimdi oradan hareketle de biraz Suriyelilere bakma imkanım oluyor. Almanya'daki Türkler bize çok şey öğretiyor. Avrupa'daki Türkler bize çok şey öğretiyor. Çok büyük katkı sağlıyor. En başta bir kere saygıyı hak ediyorlar. Ve bizim kendi toplumumuzun nerede olduğunu, ne yapmamız gerektiğini bize göstermiş oluyorlar. Bu kıymeti takdir etmemiz lazım diyorum. Daha fazla devam etmeyeceğim. Burada duracağım. Bundan sonrasını isterseniz soru cevapla git. Hocam biz sizi hani sabaha kadar dinleyebiliriz, öyle söyleyeyim. Her bir slide, her bir anlattığınız çok kıymetli ve altında aslında o slide'a sığması için ne kadar çok çalışma, emek olduğu çok da biliyoruz ve duyunca da öğreniyoruz. Teşekkür ederim. Ben çok da vakit almamak için hemen sorulara geçiyorum. Benim için de çok öğretici oldu bu kısım. Epey de soru var. Birazcık atlaya gitmem gerekecek o yüzden. Toparlaya yani ortak soruları toparlamaya çalışacağım. Şimdi demiş ki Kıvılcım Yağız, merhaba. Tarihsel olarak göçleri birbirinden ayırabilir misiniz? 20. yüzyıldaki göçler önceki göçlerden nasıl farklılaşıyor? İkinci soru arasında fişimi takacağım bir yere. Şarjım bitiyor çünkü yabancı bir yerdeyim. Tamam. Şimdi göçler, arkadaşlar her dönem kendi göç dinamiğini yaratıyor. Yani tarihsel olarak belirli dönemlerde bir kere asıl belirleyici olanın iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi oldu. Bunu hiç unutmayalım. Yani eskiden 50'li yıllarda yapılan bir araştırma var arkadaşlar. Nijerya'daki yaşayanlarla Almanya'da yaşayanların mutluluk seviyesi aynı çıkıyor. 70'li yıllarda aynı araştırma yaptıklarında uçurum çıkıyor. Neden? Çünkü 70'li yıllarda Nijeryalıların evlerine televizyon giriyor. Dünyanın başka yerlerinde nasıl bir yaşam olduğunu görmeye başlıyor. Eskiden 5 kilometre ileride su var. Yaşasın, gideceğim su çekeceğim, getireceğim evime diyen insan, ulan bakıyor ki insanların evinde sıcak soğuk sular var. Musluğu kaldırıyor, su içiyor. Arabalar var, yollar var, insan gibi yaşam var, döven yok, öldüren yok, hukuk denen bir şey var falan. İçimizde daha ileri yaşlarda olanlar var mı bilmiyorum ama Türkiye'nin mesela tarihinde televizyonlar çıktıktan sonra en önemli dizilerden birisi Dallas diye bir diziydi. Amerikan toplumuyla ilgili bir kesit. Biz böyle kendimizi duvarlara vuruyorduk. Bu nasıl bir ilişkiler yumağı falan. Çapkınlıklar, ilişkiler, aldatmalar, zenginlikler, kardeş kardeşi kavgaları bilmem ne. Sonra Aşk Gemisi diye bir gemi geldi. O zaten müthişti yani. Aşk Gemisi'nde böyle çok zenginlerin kruzlarda seyahatleri falan. Şimdi hem teknolojinin gelişmesi, yani başka dünyalardan haberdar olmamız, hem de ulaşım sektörünün gelişmesi, yani uçaklar, trenler, gemiler vesaireler insani hareketliği doğal olarak daha da artırdı. Yani eskiden çok zor durumda kalmadan insanlar bir yerlere gitmiyordu. Ama şimdiki dönemde ya bir de bunu deneyeyim deyip bir sürü yerlere giden insanlar var. Dolayısıyla dönemsel olarak ayıracaksak bir kere öncelikle bu teknolojik ayrımı dikkate almamız lazım. İkincisi, arkadaşlar son yıllarda, son 30 senedir dünyada devletler arası savaş neredeyse hiç yapılmıyor. Terör grupları ya da kontrol dışı çıkan silahlı gruplar var. Onların eylemleri oluyor.
Ve o eylemler üzerinden kaçan insanlar var. Ne bileyim mesela Afganistan'da Taliban diye bir şey var. Ondan kaçıyorsun. Boko Haram var, ondan kaçıyorsun. IŞİD var, ondan kaçıyorsun vesaire. Dolayısıyla savaşların da niteliği değişti. Devletler arasındaki savaşlar azaldı. İnsanların göç ederken kendini geliştirmek kadar kendini korumakla ilgili çabaları da var. Bu ikisi bir araya gelince insanların motivasyonu artıyor. Bu soruya bu kadar cevap vereyim. Ayşegül Hanım siz soruyu sorarken ben fişimi takacağım. Duyuyorum ama. Tamam. İsterseniz hani birazcık şöyle 1 dakikalık falan ara da verebiliriz. Hani su içmek gibi ihtiyaçlarınız olabilir doğal olarak. Vallahi bir dakika, yani izleyicilerimin affına sığınarak ben bu fişi takayım devam edelim istiyorum. Tamam, peki. Onun için tamam. Tamam, ben bir hemen saniye. ikinci soruya geçiyorum o zaman. Lütfen. Tam olarak da aslında hani bir önceki soruya verdiğiniz gibi her yüzyılın imkanlarıyla göçlerin biçimi de bakışı da değişiyor gerçekten. Daha evvel de bir Dünya Göçler Tarihi diye bir program yapmıştık, söyleşi yapmıştık. Orada da daha evvel pasaport denilen bir şey olmadığı ama buna zaten ihtiyaç olmadı çünkü zaten araç gereçler o kadar az ki, o kadar sınır geçen insanların sayısı az ki pasaportla kontrol etme, yani sınır geçerken veya limandan ayrılırken bir belge bırakma ihtiyacının doğmadığını anlatmıştı Deniz Şenem Sert hocamız ve gerçekten de teknoloji, imkanlar arttıkça bakış açıları da değişiyor epey. Ben kendi göçümü başlattım bu arada. Evet, doğru, iç göç oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın ne olur. Estağfurullah, sağ olun. Bütün gündür dışarılardayım. Öyle olunca bilgisayarın şarjı tamam. Şu andan itibaren sorun çözüldü arkadaşlar. Çok küçük bir şey daha yaptıktan sonra tamam. Tamam. Ben bu arada okuyorum. Öykü Başaran demiş ki göç kavramının insanlık tarihi kadar eski olduğunu biliyoruz. Ulus devletlerin ortaya çıkışıyla göç kavramının en büyük değişikliği yaşadığını söyleyebilir miyiz? Burada Kazım Ateş de merhaba, iyi yayınlar demiş. Şimdi şöyle, çok doğru. Şimdi şöyle, az önce de söyledim ya, biz göç deyince hep sınır aşan göçlerden söz ediyoruz. Oysa sınır aşmayan bir sürü göç var. Yani iç göç de başlı başına bir challenge. Hatta biz göç literatürü içinde mesela öğrencileri de acaba göçmen mi değil mi diye sorgularız. Yani ben Van Ercişliyim, oradan çıktım Ankara'ya geldim, 4 yıllık, 5 yıllık eğitim aldım. Şimdi o dönemde ben Ankaralı mıyım, Vanlı mıyım, nereliyim, orada göçmen miyim? Hani bu da bizim literatürde tartıştığımız konulardan birisi. Ama ulus devletin getirdiği şöyle bir şey var. Ulus devlet sınır demektir. Sınır demek kontrol demektir. Siz başka bir ulus devlete gittiğinizde mutlaka size kapıda sorarlar. Kardeş geldin, hoş geldin de nereye geldin? Niye geldin? Bunu sorma hakkı vardır ulus devletin. Dışarıdan geleni sorgulama hakkı vardır. İster havaalanına inin, ister gemiyle gidin, ister başka şekilde gidin. Gümrük kapıları bir devletin egemenliğinin en önemli parçasıdır. Bu olunca siz eğer başka bir ülkeye gitmeniz söz konusu olacaksa o zaman o ülke değişikliklerinde başka türlü prosedürlerin içinden geçiyorsunuz. Ulus devletler göç hareketliliğini artırmış mıdır, azaltmış mıdır? Bence daha frenleyen bir sistem oluşturmuştur. Ama hiç unutmayın, bütün ülkeler nitelikli göçmen almak isterler. Kendileri kontrol edebiliyorsa, seçebiliyorsa alır. Ama söz konusu mülteci olduğunda durum değişiyor. Yani bir anda hiçbir ülke kapısında insan bulmak istemiyor. Hani bizim bu bir sene önce Pazarkule'de yaşadığımız olay vardı ya. Yunanlılar direndiler, Avrupalılar onlara destek verdiler bilmem ne. Öyle bir direniş ki sanki o anda içeriye böyle bir 50 bin girse kıyamet kopacak. Yani bütün dünya bitecek. Hayır. Neyi yapmaya çalıştılar? Eğer biz bu sınırı koruyamazsak, çok ciddi bir şekilde acımasız bir biçimde koruduğumuzu gösteremezsek biz bu işin arkasına alamayız. Ondan sonra ne olur? Müthiş bir istikrarsızlık olur. Bu istikrarsızlığı kontrol edemeyiz dediler. Şimdi ben bu örneği vermeyi çok seviyorum. Kanada bildiğimiz tipik bir göçmen ülkesi. İnsan almak zorundalar. Kanada'nın 30 milyon civarında bir nüfusu var. Yılda 300-400 bin insan alıyor. Almak zorundalar dediğim gibi. Önümüzdeki mesela 3 sene için projeksiyon yapmışlar. 1 milyon göçmen alacaklar. Ama bir kola çıkıyorlar, çağrı yapıyorlar. Dünyanın her tarafından insanlar başvuruyor. İnceliyor. Ama önce seçiyor. 2, sadece seçmekle kalmıyor. Gelecek insanların orijinlerini de çeşitlendiriyor. Yani hepsinin Afrika'dan, hepsinin Rusya tarafından, hepsinin kuzeyden, hepsinin güneyden vesaire gelmesini istemiyor. Farklı kimliklerde farklı etnik gruplar olsun ki diyor, geldiklerinde ben onları kanallaştırabileyim. Yoksa onların içine kapanması riski olur, ben uyumu sağlayamam diyor.
Aynı Kanada yılda 300 bin göçmen alan, 400 bin göçmen alan Kanada yılda lütfedip 25 bin mülteci alır. Şimdi ey Kanada, senin insana ihtiyacın var. Bu kadar da mağdur mülteci var. Alsana. Yok diyor kardeş. Dokunuyor. Almayayım ben onu. 25 bin alırım. Aldığımı da zaten Birleşmiş Milletler'e başvururum. Listeler gönderilir bana. İnceleme için olmasa bile. En azından hazırlığımı yaparım. Havaalanlarına inerler, alırım, onları yerleştiririm, olayı çözerim. Şimdi biz ne yaşıyoruz? Bir anda kapında milyonlarca insan. Aradaki fark çok büyük bir uçurum. Dolayısıyla göçmen ve mülteci arasında olağanüstü bir farklılaşma oluyor. Bunu da hiç unutmamak lazım. Hı hı. Doğru, ulus devletlerin seçicilikle ilgili bir katkısı oldu diye ben hani iki cümle kurabilirim herhalde Aynen öyle. devamında. Sevilay Altın sormuş. Osmanlı Devleti'nin göçle başladığı ve göçle dağıldığı düşüncesi son yıllarda çok yaygınlaştı. Bu düşünce başta kapitalizm olmak üzere diğer yapısal değişiklikleri açıklamaya yeterli mi? Hocam kocaman bir soru aslında. Arkadaşlar evet, yani gerçekten şimdi benim az önce arkamı dönmüştüm. Şimdi yerimi değiştirince karşımda harita var, oraya bakıyorum. Şimdi arkadaşlar, Osmanlı Devleti göçlerle oluştu demek zor bir şey. Osmanlı Devleti bir fütühat devleti. Yani bu konunun uzmanı değilim. Sadece serbest konuşuyorum, ben sessiz düşünüyorum. Osmanlı Devleti genelde kendi çekirdek grubuyla bir egemenlik alanı yaratır. Bu egemenlik alanı içindeki farklı grupların yaşam şekillerine saygı gösterir. Ama bir taraftan kendi devlet egemenliğini ve misyonunu da sürdürürdü. Osmanlı Devleti'nin gerilemesi ve batması ulus devlet süreciyle ilgili. Aslında bir önceki soruyla ilgili. Ulus devletler fıtır fıtır çıkmaya başlayınca Osmanlı'nın o çok milletli yapısı çöktü. Hatta en son biliyorsunuz Osmanlı çökerken 3 tane ideoloji çıktı ortaya. Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlıcılık. Osmanlıcılık eskisi gibi devam edelimdi. Türkçülük bilirsiniz zaten. Türkçülük üzerine gidelim ve bir Türk milleti inşa edelimdi. Üçüncüsü de İslamcılıktı. Bunların içinde yine de en çok gerçekleşen Türkçülük oldu. Yani eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz devlet ve onun kurucuları, eski Osmanlı'nın paşaları, subayları, bürokratları, onlar artık dünya bir ulus devletine dönüştü. Bulgaristan, işte Arnavutluk, yok efendim Yunanistan, her birisi kendi ulus devletini kurmuşken hangi imparatorluğu yaşayacaksın? Ve hiç unutmayın arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nda bütün imparatorluklar battı. İngiltere İmparatorluğu biraz daha kaldı. Sonra o da battı. Alman İmparatorluğu battı, zaten Osmanlı battı, Rus Çarlığı battı, hepsi battı. Ondan sonra pıtır 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 ulus devletler çıkmaya başladı. Ulus devletler arası ilişkiler kurulmaya başladı. Ama her halükarda Osmanlı'nın parçalanmasının sebebi göç hareketleri değil, Osmanlı'nın parçalanmasının sebebi ulus devlet hareketleriydi. Ve oralarda yaşayan insanlar ister istemez Anadolu topraklarına sığmaya başladılar. Böylece cevaplandırabilirim. Anladım. Doğru. Ama bu dönemde ben de çok sık duyuyorum. Tıpkı soruyu soran arkadaşımız gibi işte çok eleştirilirken mülteci kabulünü Osmanlı Devleti gibi olacak, sonumuz yıkılacak bağlamına bağlayarak anlatılıyor. Demek ki orada çıkan bir şey var, yani neden buraya varıldığını belki de irdelemek gerekiyor. Yani arkadaşlar, ben gerçekten hani bu konuyu tekrar incelerim de. Ama benim en azından şu ana kadar bildiğim kadarıyla Osmanlı'nın insan almaktan çöktüğüne dair bir bilgim yok benim. Osmanlı fazla genişlemekten çöktü diyebilirim. Ama insan almaktan çöktü demek çok zor bir şey. Bir sürü başka gerekçe söyleyebilirim. Yani ben hiç bunu göçle ilişkilendirebilecek bir durumda değilim. Doğru. Ela Kayan, merhaba, iyi yayınlar dilerim. 1926 yılındaki nüfus değişimi Türkiye'yi ve Yunanistan'ı nasıl etkiledi? Özellikle adalarda yaşayan Rumların sonraki yıllarda Yunanistan'ın siyasetini önemli ölçüde değiştirdiği biliniyor diye sormuş. Arkadaşlar, bence her iki tarafa da çok etkileri oldu. Bu vesileyle Dedemin İnsanları filmini önereyim bir. Çağan Irmak'ın muhteşem bir filmdir arkadaşlar. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. O film 70'li yıllardaki bir hikayeyi anlatıyor. Hani çok fazla şey vermiş olmayayım. Size filmin tadını kaçırmayayım, spoiler vermeyeyim ama Yunanistan'dan mübadeleyle Türkiye'ye gelmiş bir ailenin Türkiye'deki kimlik mücadelesini veriyor. Arkadaşlar, şu an bize çok sempatik gibi gelse de Yunanistan'dan Türkiye'ye gelenler de ilk zamanlarda aman ne güzel geldiniz, hoş geldiniz diye de çok karşılanmadı. Yani onlar da olağanüstü acılar yaşadılar. Hep şüpheyle kendilerine bakıldı.
olağanüstü çaba sarf etmeleri gerekti. Ama günün sonunda Türk toplumunu gerçekten çok geliştirdiler, çok büyük katkı verdiler, çeşitlendirdiler, batılılaştırdılar. Aile yaşamları bakımından, tarzları bakımından bu bence son derece önemli. Türk siyasetinde de özellikle ekonomisinde göçmen kökenlerin olağanüstü yerler var. Mesela Tikveşli dediğiniz sadece bundan bir tanesinin örneği. Başka pek çok şey var. Dolayısıyla bu göç serüveni Türkiye'ye o anlamda katkı sağladı diye düşünüyorum. Bir de 1923'ün, 24'ün, 25'in Türkiye'sinin yaklaşık olarak yani 13-15 milyon civarında bir nüfus olduğunu unutmayın. Nüfusa ihtiyacımız var. Yunanistan'da ne oldu? Yunanistan'da Türkiye'den gidenler onlar da zor durum yaşadılar. Onlar da bir biçimde Türkiye'nin artığı gibi görünen, şüpheyle bakılan, her zaman böyle kontrol altında tutulan insanlar oldu. Çünkü milliyetçilik konusunda bizim paranoyamız kadar Yunanlarda da o paranoyalar var. Biliyorsunuz bunları. Ama ben hani Yunanistan'a ne kadar yaramıştır onu bilmiyorum. Ama Türk toplumuna çok yaradıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, doğru. Benim de eşim mübadil torunu, o yüzden çok fazla konuşulan bir konu bizde de yaşanılan deneyimler diyelim ve sonuçları. Yunanistan'da da köylerine ziyarete gitmiştik. Orada da Türkiye'den göç edenlerle de sohbet ettiğimizde hala gözleri yaşarıyordu ama eminim olumlu katkıları da olmuştur. Tabii bunu o taraftan bir çalışmacı belki izah eder daha rahatlıkla. Deniz Güzelkaya, sosyal uyum açısından düşündüğümüzde Türkiye'den Avrupa'ya göç eden göçmenleri nasıl değerlendirmeliyiz? 60'lı yıllarda göç edenlerle 2000'li yıllarda göç edenler çok büyük oranda farklılaştı demiş. Arkadaşlar kesinlikle farklılaştı. Bir kere 2000'li yıllarda kontrol mekanizmaları daha da arttı. Şimdi Almanya'ya Türklerin gittiği yıllarda Almanya'nın vizesi yoktu arkadaşlar. Türklere vize uygulamıyordu. Onun için Almanya'ya giden Ahmet Hasan kardeşini aradığında Hasan koş gel burası çok iyi burada iş var. İyi de para kazanıyorsun bilmem ne deyip arayabiliyordu ve o da tak diye geliyordu. Şimdi bir Türklere vizenin konulması 1980 ya da 81 olsa gerek. Almanlarla başladı, sonra Avrupa'nın her tarafına yayıldı ve iddia edilir ki 1980 askeri darbesi yapıldıktan sonra askeri yönetimin başında Kenan Evren vardı. Kenan Evren Avrupalılardan rica etti, bizim yaramazlar kaçıyor sizin oralara, siz bizimkilere bir vize koyun diye. Gerçekten bu söylenir. Bana hiç absürtle gelmiyor. Ama bir taraftan da Avrupalılar da buna hazırlardı. Çünkü Türkiye'den gelen nüfusu kontrol edemiyorlardı artık. Böylece Türkiye'ye vize konuldu. Hatta bu vize konulması, hala biz bunu tartışırız. Aradan bu kadar sene geçti. Türkiye ile yapılan Ankara Anlaşması ve katma protokole de aykırıdır. Türk vatandaşlarının durumu hiçbir şekilde geriye alınamaz. Yani kötüleştirilemez diye bir madde var. Vize konulması kötüleştirmedir. Dolayısıyla Türkiye hep bunun üzerine gider ama bir sonuç alamadık. 2000'li yıllarda gidenler daha beyin göçünü temsil eden, bir bölümü de politik göçmenler. Avrupa'daki şu an Türk diasporası dediğimiz grubun içinde de çok farklı politik gruplar var. Şimdi bir dönem Kürtlerin köylerinin boşaltıldığı 90'lı yıllarda çok sayıda Kürt Avrupa'ya sığındı. Bir dönem Türkiye'den oraya solcular vesaireler gitti. En son işte bu imzacı akademisyenler falan gittiler. Sonra işte devletin FETÖ'cü olarak nitelediği özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki gruplar gittiler. Bunların her birisi kendi içinde farklı sosyal yapılar ve o sosyal yapılar kendilerine orada yaşam alanı bulmaya çalışıyorlar. Bir taraftan Alman devletiyle hesaplaşıyorlar, bir taraftan da Türk devletiyle hesaplaşıyorlar. Daha önceki ortalama çalışmak için oraya giden Türk işçi sınıfından tabii ki çok daha farklı bir başka grup söz konusu orada. Bizim de Almanya dediğimizde oradaki Türkleri bir bütün olarak düşünmememiz lazım. Ve bir şey daha arkadaşlar ekleyeyim. Almanya ve diğer Avrupalılar Türkiye'deki demokrasi ortamını bu kadar çok bastıra söylerken bunun önemli bir sebebi de kendi çıkarları. Nedir o çıkar? Türkiye istikrarlı olursa, insanlar kendilerini burada mutlu hissederlerse Avrupa'ya baskı yapmazlar bu kadar. Ama Türkiye'de her gün çatlamalar, patlamalar, şeyler yaşanırsa, yani şöyle basit bir örnek vereyim arkadaşlar size. Şimdi Türkiye'ye vize serbestisi konuşuyoruz ya. Türkiye'ye vize serbestisi çıksa, Avrupalılar ilk neyi düşünüyor biliyor musun? Ya biz bunlara vize serbestisi verirsek bu HDP kapatılıyor, milletvekilleri içeri tıkılıyor, şöyle olaylar var, bir sürü Kürt vize gelir diye bakıyor. Şimdi Avrupa'daki devletler haklı olarak kendi huzurlarını ve kendi sistemlerini önceliyorlar. Ve bu önceleme içinde Türkiye'deki sistemin normal çalışıyor olması
Onların işine gelen bir şey. Bizdeki genelde zihniyet bu. Almanlar istiyor ki biz sürünelim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz sürünsek en çok bunun zararı Almanlara. İnanın bana, bunu çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Alman bizim koşmamızı istemez belki ama sürünmemizi de istemez. Yani bu konuda bir mantık hatası yapıyoruz ve lüzumsuz bir böyle şey olarak bunu çevirip çevirip duruyoruz. Alman'ın çıkarına ya da Avrupalı'nın çıkarına olan şey burada istikrarlı, demokrasi çalışan, ekonomisi çalışan, insanların iş buldukları, ekmek buldukları bir ülke. Hı Yoksa hı. aksi halde buradaki bütün sorunların oraya çok daha sert bir biçimde yansıyacağını onlar da farkındalar. Bu yansımanın bir aracısı da oradaki göçmen topluluklar elbette. Olmaz Bir mı? Tabii ki. sebebi tabii komşuluk ama yani sonuçta Avrupa'nın komşusuyuz, içindeyiz, yanındayız, sınırdaşıyız. Bir yandan da tabii çok önemli oradaki göçmen toplulukları. Hocam aslında o kadar çok ben de bir şeyler söylemek istiyorum ama çok da soru var. O yüzden soruya dönüyorum hemen. E, Bu nasıl söyleşi? Bir tek ben konuştum, siz hiç konuşmuyorsunuz demeyin Yok, çünkü çok estağfurullah. soru var. O tarafa öncelik vermek istediğim için. Şimdi Asya Duygu demiş ki son yıllarda Avrupa'ya giden ve gitmek isteyen eğitimli gençler çoğalıyor. Avrupa Türkiye'den giden göçmenleri nasıl değerlendiriyor diye sormuş. Avrupa şöyle değerlendiriyor. Gayet mutlular. Arkadaşlar şöyle bakın. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulduğunda 13 milyonluk gariban bir ülke, yoksul bir ülke, savaş borçları var Osmanlı'nın, onu bile ödüyoruz. Petrolümüz yok, değerli madenimiz yok. Sadece aklımız var. Bileğimiz var, aklımız var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh dediği şey, ya bir çatışmaktan vazgeçelim, ülkemizin içine bir şey yapalım derdi. Ve bu ülke gerçekten bir mucize gerçekleştirdi arkadaşlar. Yani bunu hiç küçümsemeyin. Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyanın en önemli 20 ekonomisinden birisi. Ve bu 20 ekonominin içine giren ülkeler içinde petrolü olarak girenlerden değil, kafa gücüyle yapan, bu coğrafyada öyle ya da böyle bir demokrasi geliştirebilen bir ülke, bu tür coğrafyada bir sanayi geliştirebilecek bir ülke ve bir insan kaynağı var. Bu çok kıymetli bir şey. Pırıl pırıl insanlar var. Şu an bizi izleyenlerden de var, üniversitelerimizde de var, her yerde var. Dolayısıyla bu ülke aslında hani bakmayın, son dönemde bazen çok böyle mikro alana kalıyoruz ve çok garip tartışmaların içine savruluyoruz. Bir sürü insan ben çekip gideceğim bu ülkeden bilmem ne falan söylüyor. Hepsine saygım var. İnsanlar bir ülkeye hizmetle yükümlü görmem ben. Ben liberal demokrat bir adamım. Bir insan kendi mutlu olmadıkça ülkesini de mutlu edemez. Önce kendin mutlu olacaksın. Bazen de İstersen Japonya'da ol, bu ülkeye daha çok hizmet bile edebilirsin. İlla bu ülkede bulunman gerekmiyor. Ayakların buraya basması gerekmiyor yani. Ama son dönemde benim çok kaygıyla gördüğüm bu beyin göçü benim için Türkiye'nin gerçek anlamda en büyük sıkıntısı. Bakın yani bunu bir mesleki deformasyon olarak söylemiyorum. Beyin göçü şu an Türkiye gibi kaynağı olmayan, enerjisi olmayan, sadece beyin gücüyle çalışabilecek bir ülkeden bu ülkenin akıllı insanların kaçması ya da bu ülkenin akıllı insanlarına kapıların kapatılması ya da açılmaması ya da onların dışlanması kadar bu ülkeye yapılacak başka bir kötülük yok. Kendi yakın çevremden de biliyorum. Benim kızım şu an Hollanda'da okuyor. Hollanda'da üniversiteyi bitirdiğinde döner mi? Hiç sanmıyorum. Benim yeğenim ODTÜ elektrik elektronikten mezun oldu. Hemen burada iş buldu. Hiç iş sorunu o çıkmadı. Ama sonra ben daraldım dedi, ben gidiyorum dedi, Almanya'ya gitti. Şu an Almanya'da Zanadu diye bir şirket var. Bu şey gibi bir şey. Amazon gibi bir şey. 1000 tane mühendis var orada. Onlarla birlikte yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Gayet mutlu. Her şey yolunda. Kariyerini yapıyor. Maaşını alıyor. En azından günlük şeylerden yarınını görebiliyor. En önemlisi bu. Ve biliyor ki iyi yaparsa yükselecek. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Bana diyor ki amca diyor bizim burada diyor her ülkeden insan var diyor. Hindistan'dan var, Polonya'dan var, İngiltere'den var, Almanya'dan var. En iyileri Türkler diyor burada. En iyileri. Biz bu insanlarımızı kaçırdığımız müddetçe kendi ülkemizi aşağı çekiyoruz arkadaşlar. Ve biz bunu ideolojik bağnazlığımız yüzünden yapıyoruz. Bugün bu hükümet yapıyor, yarın başka birisi yapabilir. Yani bu sadece bir hükümetle ilgili bir şey değil. Hı hı. Beyin göçü dünyada her geçen gün artacak. Bu bir gerçeklik. Yapacak bir şey yok. Kafan çalışıyor, bir şeyler yapmak istiyorsun. İşte az önce söz ettiğim aşıyı bulan Özlem Hanım. Şu an Türkiye'de yaşıyor olsaydı o aşıyı geliştirebilecek kapasitesi olur muydu acaba? Olur muydu? Kendi kendinize sorun. Peki o hanımefendinin şu an Almanya'da yaşıyor olması bir kötülük mü? Vallahi değil. Hiçbir şekilde değil. Yani dolayısıyla bu beyin göçünü engellemek, durdurmak çok zor bir şey.
Avrupalı ülkeler de bundan şikayet ediyor. Amerika'da şikayet, herkes şikayet ediyor bundan. Herkes nitelikliyi katmaya çalışıyor. Ama bizim beyin göçüyle ilgili olarak gerçekten daha çok şey yapmamız lazım, kafa yormamız lazım. Nitelikli insanlarımız üzerinden bu ülkeye yükselebilir. Ama onun içinde liyakat denilen bir şey var. Liyakatı eğer insanlar görmezse tabii ki kaçar gider. Müjde Ar yıllar önce bir şey söylemişti. Onu da söyleyeyim. Fazıl Say bir açıklama yapmıştı. 10-15 sene önce. AK Parti seçilirse ülkeyi terk ederim diye. Müjde Ar'ın da o ara NTV'de bir televizyon programları vardı. Orada konuşurken hiç beklemediğim olağanüstü güzel bir şey söyledi. Dedi ki, ya dedi, ben bu ülkede yaşıyorum. Her gün 5 sefer diyorum ki ben bu ülkeyi terk edeceğim. Ama 10 seferde diyorum ki ya ne güzel ülkemiz var. Arkadaşlar bizim ülke böyle bir ülke. Hı hı. Her ülke böyle bir ülke. Gidin Alman'a sorun. Alman kendisinden nefret ediyor. Almanya'dan başka ülkelere göç edenler Almanya'ya göç edenden daha fazla arkadaşlar. Yani onun için yoğun bir şey var. Ama bütün Avrupalı ülkeler özellikle gelişmiş ülkelerin hepsi her geçen gün nitelikli insan çekebilmek için kuralları değiştiriyor. Mesela diyor ki bizde doktora yaparsan ya da eğitimini alırsan ben sana vatandaşlık vereceğim diyor. Her geçen gün bu kuralları daha yumuşatıyorlar ki nitelikli insanlar orada kalsın. Bizim de gözümüzü açmamız gerekiyor. Kendi insanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii nitelikli insan yetiştirme maliyeti de olmaksızın hazır kaynak yaratıyor olmak da bir avantaj elbette. Üstünde konuşulacak çok şey var ama çok güzel özetlediniz. Gerçekten önümüzdeki yılların belki de en önemli tehlikelerinden bir tanesi ama bu konuda da çok dile getiriliyor. Fakat hani ne tür tedbirler, politikalar üretiliyor ona da biraz bakmak lazım daha sonra belki. Ayşegül Hanım şöyle, Türkiye'nin iyi olduğu dönemlerde akın akın insanlar geldi buraya. Hı hı. İnsanlar buraya gelmeyi seviyorlar. Ben Türk-Alman Üniversitesi'ndeyim. Hı hı. Pırıl pırıl insanlar. Ama Türkiye'ye geldikten sonra yaşadıkları hayal kırıklıkları öyle böyle bir hayal kırıklığı değil. Onun için nasıl geliyor biliyor musun? Cebinde eğer Alman pasaportu varsa o zaman geliyor. Çünkü biliyor ki başına bir şey gelirse kendisine sahip çıkacak bir ülke var ve gidebileceği bir yer var. Öbür türlü Türkiye'nin bu kadar istikrarsız olduğu, her gün her şeyin çok radikal bir biçimde değiştiği, hukuk devletine inancın olmayan, liyakatın uygulanmadığı bir ülkeye gitmek maceradan başka bir şey değil. İnsanlardan da bunu beklemeyin zaten yani. Doğru. Hocam ben diğer soruya geçiyorum hemen. Cansel Ateş, Türkiye göç hareketlerini ulus inşa süreçleri üzerinden okusak, son 30 yıldaki sığınmacı ve göçmenlerin bu sürecin dışarısında kalacağını söyleyebilir miyiz? Ben soruyu galiba tam anlayamadım. Bir daha tekrar edersen Ayşegül. Tamam. Türkiye göç hareketlerini ulus inşa süreçleri üzerinden okuyabilirsek diye değiştiriyorum orayı. Son 30 yıldaki sığınmacı ve göçmenlerin bu sürecin dışarısında kalacağını söyleyebilir miyiz? Yani ulus devlet inşasına dahil olabilir mi? 30 yıl boyunca gelen... Hiç sanmam. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye'deki Suriyelilere vatandaşlık veriliyor bu ara. İşte yaklaşık en son duyduğumuz sayı 150 bindi. Şu an gerçek sayı nedir bilmiyoruz. Bu bile Türk toplumundan gizlenen bir şey. Niye gizlendiğini bilmiyorum. Hoş, Covid'den ölen sayısının gizlendiği bir memlekette o haydi gizlenir de. Neyse, şimdi yine memleket dertlerine düşmeyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle, vatandaşlıkta, toplumda, millette bir inşa. Bunu hepimiz biliyoruz. Benedict Anderson'ın hayali cemaatlerini lütfen okuyun. Bütün milletler bir inşa. Alman dediğinde tek başına Alman değil, Fransız dediğinde Fransız değil, Türk dediğinde değil. Ya Türk toplumu dediğin kimdir arkadaşlar ya? Karadeniz'de sadece Lazca konuşan insanların da olduğu, Doğu Anadolu'da sadece Kürtçe bilen, başka hiçbir şeyden haberi olmayan insanların olduğu, Mardin'de sadece Arapça bilen bilmem nelerin de olduğu bilmem ne bir toplumuz biz yani. Ha bu toplum böyle tek, her şeyin tek olduğu şekilde nitelemek kendi kendimize ihanet, gerçekliğe de aykırı bir şey. Bu toplumun içinde başlangıçta da söylemiştim. Boşnaklar var. Boşnak Türk mü arkadaşlar ya? Etnik olarak Türk mü Boşnak? Tabii ki değil. Ama şu an Boşnaklığını kimse sorgulamıyor. O da kendini Türk olarak niteliyor. Hani Atatürk'ün o meşhur sözü var ya, ne mutlu Türk'üm diyene. Bunun üzerine milyon kadar yorum var. Ama hani bana da sıcak gelen yorum şu. Türk olup olmama beni ilgilendirmiyor. Ben Türk'üm diyorsan yeter bana. Tamam. Bu Türk olmayı etnisiteyle bağlarsanız bir süre sonra zaten takılırsınız. Ondan sonra da ırkçılığa doğru savrulursunuz. Türk toplumunu 83 milyonu bir Türk toplumu olarak görüyorsanız bunun içinde Kürdü de var, Lazı da var, Türkü de var, Arabı da var, bilmem nesi de var. Bunu ayrıştıramazsınız zaten. Şimdi gelelim mülteciler konusuna. Arkadaşlar son 30 yıl diyoruz ama son 30 yıldan değil son 10 yıldan söz etmemiz lazım.
Çünkü son 30 yılda hani Aslan bunun en önemli şahitlerinden birisidir. 2011'e kadar Türkiye'deki mülteci sayıları gayet kontrol edilebilir sayılardı. Yani 2011'deki sayı 58 bin. O insanlar bir toplum içinde zaten yok olup gidiyorlar. Hatta kendileri asimilasyondan korkuyorlar, endişe ediyorlar. Bizi Türk toplumda asimile edecek. Bugün Suriyelilerin bir bölümü de öyle. Ödleri kopuyor. Çocuklarımız Türkçe öğreniyor. Arapçalarını unuttular. Bunlar asimile olacak diye. Fellik fellik korkuyorlar. Bizim Türkler Almanya'da bizim kızımız Alman oldu diye korkuyor. O da burada bizim kızımız Türk oldu. Bak bir de başında açtı falan yapıyor. Bu toplumsal gelişmeyi kimse engelleyemez. Ama şu an Urfa'da yaşayan insanların %30'u Arapça ve sadece Arapça konuşurken bir bölümü. Suriyeli'ye vatandaşlık verdiğinde ve kendisini Türk toplumunun parçası olarak hissettiğinde bundan sorun çıkar mı? Vallahi çıkmaz bence. Ama buradaki sorun şu arkadaşlar. Göç hareketlerinde, özellikle uyum süreçlerinde temel belirleyici olan bizim akraba olup olmamız değil. Temel belirleyici olan sayı ve süreci nasıl yönettiğim. Sayı çok yüksek olunca iki taraflı etki çıkıyor. Bir, Türk tarafı yani yerleşik toplum gelen insanlardan korkuyor ve o gelen toplumlardan endişe ettiği için onları bir tehdit aracı olarak görüyor. Gelen toplum eğer sayı büyükse kendine güveniyor. Diyor ki benim Türkiye ihtiyacım yok. Almanya'daki Türk de diyor ki benim Alman'a ihtiyacım yok. Benim burada kendi toplumum var zaten diyor. Arkamı sırtımı dayayacağım, beni koruyabilecek. Berberim var, kasabım var, manavım var, pikniğimi yapabiliyorum, düğünümü yapabiliyorum. Bana ne Türk toplumundan diyecekler. Şu an Türkiye'de oraya doğru gidiyoruz. O getolaşma bunu getirecek. Ve o zaman ceplerinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği olsa bile bilecek. Onu hazmedebilecek mekanizmalar geliştirmek öyle çok kolay bir şey değil arkadaşlar. 3 milyon, 3,5 milyon insanı öyle kolay kolay hazmedemezsiniz. Bazı siyasetçiler bu ara şey diyorlar. Araplar asla asimile olmaz, başımıza bela olacaklar. Hiçbir toplum olmaz arkadaşlar. Sayı büyükse hiçbir toplum olmaz arkadaşlar. Bizde tesadüfen Araplar var. Gürcü gelse de 3,5 milyon o da olmaz. Fark etmez. Dolayısıyla bu sayısal büyüklük o toplumlara bir özgüven yaratıyor ve o özgüven kendi içine kapanmayı da beraberinde getiriyor. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hani biraz da ürkütücü olabilir belki. Türkiye'deki Suriyeliler çok kısa bir zamanda çok benzer bir hikayeyle Türkiye'ye geldiler. Ve kendileri biz onlara işte şunu yaptık bunu yaptık ne derseniz diyeyim kendileri kendilerince mağdur insanlar. Ve o mağduriyet dayanışması aynı zamanda onların içinde bir bilinç ve kimlik yaratıyor. Bunun çok farklı olmamız lazım. Doğru. Ben her zaman söylediğim gibi çok aslında bir şey söylemek istiyorum ama vakti kontrollü harcayabilmek adına hemen bir sonraki soruya dönüyorum. Herhalde 5.30'da bitiririz ama değil mi? Tabii yani tabii. 13 dakika sonra. Tamam. Birkaç tanesini bir arada okuyacağım. Tamam, Çünkü benziyor da birazcık. Hasan Kara demiş ki yazılarınızda sıklıkla tartıştığınız Türkiye'deki mültecilerin toplumsal kabulü 2021 ve sonrası için bizlere neler gösterecek, nasıl bir süreç bekliyor diye sormuş. Birkaç tane daha yorum var, onları da okumak isterim hemen. Minik düşünürler, Türkiye'de olsalardı KYK'lı olabilirlerdi. Buradaki başarı dediğimiz şey Alman eğitim sisteminin başarısıdır diye yorum yapmış. Yine Ali Mahir Aydoğan, Türkiye 2015 yılı itibariyle dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi oldu. Yıllarda mülteci ve vatandaşlık statülerine nasıl bir politika izleyecek diye sormuş ama biraz önce de konuşmuştuk zaten bunu diyorum. Yani onunla ilgili olarak yine de bir şey söyleyeyim ben. Yani Türkiye'nin bu geçici koruma dediğimiz sistemi gerçekten gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir sorun var arkadaşlar. Sizin gerçeklikten uzaklaşmanız ve statüye sıkıştırmanız insanları aslında kendi toplumunuzun huzurundan verdiğiniz bir şey. Yani sizin yaptığınız uyum politikası kendi huzurunuz için, başkaları için değil. Onlara verdiğiniz bir hediye değil. Kendinize vereceğiniz bir hediye. Kendi güvenliğiniz için, kendi huzurunuz için ve kendi kalkınmanız için. Özlem süreci eğer Türkiye'de olsaydı KYK'lı olurdu. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben bazen Almanya'ya gittiğimde şimdi ben Hacettepe'deydim, doçenttim. Sonra Türk Alman Üniversitesi'ne geçtim, profesör oldum falan. Almanya'ya gidiyorum. Düz bir Alman kafasıyla adam bana böyle bir garip bakıyor. Sonra diyor ki herhalde diyor hükümetin adamısın. Niye diyorum? Diyor bak profesör olmuşsun. Ölünün körü yani. Türkiye'de o kadar ufak bir ülke değil yani. Tamam. Bu ülkede çok iyi işler yapan, yani Boğaziçi düne kadar Boğaziçi değil miydi arkadaşlar? O üniversite üretim yapmadı mı? Hacettepe yapmadı mı? Ankara Üniversitesi yapmadı mı? Ya da bürokratlarımız yapmadı mı? Sanatçılarımız yapmadı mı? Yaptılar, yapıyorlar, yapacaklar.
Herkesin KYK'lı olması gerekmiyor. KYK ile yaşayanlar ve onların mağdur oldukları şeylerle ilgili dünya kadar farklı alanlar var. Hakikaten çok apaçık haksızlığa uğrayanlar da var. Ama olmadık başka türlü suç grupları da var. Buradaki sıkıntı ne? Keşke adil, şeffaf bir yargı sistemine güveniyor olsaydık bu ülkede. Gelsinler beni de sorgulasınlar, onu da sorgulasın. Ama böyle bir güven yaratmadıktan sonra insanların bu kaçışı gayet normal. Dolayısıyla Türkiye'de Özlem Türeci olsaydı en azından ne yazık ki şu an yarattığı şeyleri yaratabilecek durumda olmazdı. Arkadaşlar bizim insanımız var. İnsanımız gayet zeki. Az önce onun için yeğenimden söz ettim. Diyorum ki o bana diyor, amca diyor, burada 1000 tane mühendis var. İçinde en iyileri Türkler. Kendisini söylemiyor yani. Türkler. İyi üniversitelerimiz var. Düzgün üniversitelerimiz var. Olağanüstü güzel üretim şeyler yapanlar var. Ama devlet bir süre sonra ideolojik hale gelince devlet her şeye o gözle bakıyor ve sizin kendi alanınızı geliştirmenize izin vermiyor. Orada da zaten tükeniyorsunuz, bitiyorsunuz yani. Onun için illa KHK'lı olması gerekmiyor bir insanın. Gelişimine engel olmak bile başlı başına bir zarardır. Umuyorum ve diliyorum bu zararlardan bir an önce uzaklaşmış oluruz. Atladığım bir soru oldu mu acaba? İlk başta bir şey vardı galiba ama... 2015 yılı itibariyle dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi. Bundan sonraki yıllarda mülteci ve vatandaşlık statülerinde nasıl bir politika belirleyecek? Bir de benim toplumsal kabulle ilgili bir şey vardı galiba. Toplumsal kabulü yazılarınızda sıklıkla tartışıyorsunuz demiş. Türkiye'de mülteciler Gelin oradan. Arkadaşlar, tekrar az önce söyledim ama bir kez daha altını çizeyim. Türkiye gerçeklikle yüzleşmemek gibi bir derdi var. Her alanda böyle. Son dönemde bunu daha çok yapıyoruz. İletişim stratejisi üzerinden toplumu ikna edeceğimize inanıyoruz. İster bu Covid konusunda olsun, ister bilmem neden. Ya kardeşim, Covid'i bu hükümet mi getirdi dünyaya, Türkiye'ye? Bu evrensel, her tarafta yaşanan sorun. Tamam da siz niye Covid olan insan sayısını gizlemeyi bir politikaya dönüştürürsün? Ölen insan sayısını neden gizlemek gibi bir politika yaparsın? Ya da şimdi toplumla veri paylaşmak önemli bir şey. Şu an Türkiye'de Türk Devleti'nin bence yapması gereken en önemli şeylerden birisi gerçekçi ama insanları ikna edebilecek bir iletişim stratejisi mültecilerle ilgili. Dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeyiz ama mültecilerimizi diyemiyoruz. Hadi diyelim demeyelim. Yarın isterseniz hepsine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verin arkadaşlar. Yani bu gece verelim bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Nasıl olsa her şeyi oradan yapabiliyoruz. Hepsine verdik. Bütün geçici koruma altındaki Suriyeliler bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır nokta dedik. Peki Türkiye'deki sorunu çözüyor muyuz? Ya, mümkün mü böyle bir şey? Çözemez. Dolayısıyla statü konusunu tekrar tartışmamız gerekiyor. İkamet ya da benzer başka bir şey düşünmemiz gerekiyor mu biz? 2. Türkiye'de 2021 sonrasında ne yapacağız? Arkadaşlar benim bir takım endişelerim var konuda. Yani sürekli göç çalışıyorum. Bu konuda mümkün olunca barışçıl bir toplumu nasıl inşa edebiliriz? İnsan haklarımızı ve olumlu gidişatımızı daha nasıl geliştirebiliriz? Bunun derdindeyim ben. Ama bunu yaparken bazen istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. İstemediğimiz durum Türkiye'deki Suriyelilerin varlığı. Şimdi hiç kimse bu saatten sonra dönüp bir şey söylemesin. Ama kimse bize 2011'de sorsalardı, deselerdi ki ey Türkiye 3,5-4 milyon size mülteci gelecek, ondan sonra da sürekli sizde kalacak. İster misiniz? Kim isterdi arkadaşlarımın? Böyle bir şey yok, böyle bir fantazi yok. Hiçbir ülke istemezdi. Bakın ben bu Türk-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili olarak da hep söylüyorum. Diyorum ki Avrupa Birliği bize yılda 1,5 milyar euro veriyor biliyorsunuz. İşte 3 artı 3, 6 milyar 4 sene için yılda 1,5 milyar euro. Biz onlara 20 milyar euro verelim yılda. 10 senede garanti edelim. Yani 200 milyar euroyu garanti edelim Avrupa Birliği'ne. Ama diyelim ki hepsini vermeyiz, kıyamayız bizim mültecilere. Size 1 milyonunu verelim. 1 milyonunu. Tamam. Yılda da 20 milyar euro vereceğiz. Herhangi bir Avrupa ülkesi alabilir mi arkadaşlar? Alamaz. Arkadaşlar, mülteci konusunun insan hareketliliği, kontrolsüz insani hareketliliğin ciddi bir sıkıntı olduğunu bir kere önce farkına varalım. Burada göçmen karşıtlığı, mülteci karşıtlığı artık burada yerleşik hale gelmiş, kendi toplumunu oluşturmuş, kendine göre settlement gerçekleştirmiş, dünyanın en liberal settlement sistemiyle ait bir alan yaratmış 3,5-4 milyonluk insandan söz ediyoruz. Dolayısıyla ben bu toplumun kolay kolay yönetilebileceğini bu saatten sonra
kolay yönetebileceğini düşünmüyorum. En azından devletin kafasındaki gibi yönetileceğini düşünmüyorum. Hala göç idaresindeki insanlar diyorlar ki ya da bizim politikacılarımız biz uyum politikası yapıyoruz ama kalacakları anlamına gelmez bu. Ya kardeş uyum politikası yapmak tamam kalacakları anlamına bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben devlet olarak karar verirsem yarın gönderirim. Madde 1. Suriyeliler gönüllü olarak geri dönmeyecek. Ben bunu 2015'ten beri söylüyorum bir kez daha söylüyorum. Dönmeyecek gönüllü olarak. Ne dönecekleri? Bir ülke var ne de buradaki ülkeyi bırakıp gitmeye niyetleri var. Geriye ne kalıyor? Zorla göndermek. 3,5-4 milyon insanı ben zorla gönderirim diyorlarsa gelsinler ellerinden öpeyim. Böyle bir şey olamayacağına göre geriye ne kalıyor arkadaşlar? İşte istemeden de olsa bir araya geldiğimiz bu toplumla daha huzurlu, daha uyumlu bir biçimde nasıl çalışabiliriz? Nasıl bir arada yaşayabiliriz? Bunun modeli üzerine uğraşmamız gerekiyor. Buna çaba göstermemiz gerekiyor. Ama bunun da birinci maddesi gerçeklikle yüz. Hocam tam bu noktada aslında bir yorum var. Her ne kadar son dedik ama güzel de bir yorum. Gerçekliklerle yüzleşmek dediğimizde bağlayabileceğimizi, güzel bağlayabileceğimizi düşündüğüm için bütün her şeyi okumasam da okumak istedim bunu. Mustafa Yakar diyor ki Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi içerisinde Türkiye dışından gelenlerin siyasal ve yönetsel alan başta olmak üzere pek çok alanda değişimin etkinin parçası olmuşlardır. Türkiye'nin günümüzde yaşadığı süreç ve sorunlar düşünüldüğünde gelecekte yurt dışındaki Türkiye kökenli nüfustan Türkiye'ye dönük ne tür katkı, etki veya sorun bekleyebiliriz diyor. Bu arada pek çok yorum var. İşte ağzınıza sağlık diyenler var. Prize takınca görüntünüz canlandı hocam diyenler var. Öyle mi? Elinize sağlık diyenler var. Bir kısmını da atlamak durumunda kaldım. Kimlikli bebekler eğitim girişimi gibi yorumlarını. Fakat hani epey yorum var. Ben de teşekkür ederim bu kapsamda diyor. Sözü bırakıyorum. Estağfurullah. Şimdi arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de mutlu oldum. Şimdi bir de biz son dönemde ben eskiden hep Avrupa Türkleri üzerine çalışıyordum. Sonra işte mülteciler çalışmak durumunda kaldık. Avrupa'daki Türkleri konuşmak daha kolay oluyor. Hani işte bu papyon farkı. Çünkü bir geçmiş var, bir şeyler yaşanmış ve güzel başarılar var, güzel hikayeler var. Sorun yok mu? Dünya kadar sorun var. Almanlara sorun size bir sürü şey anlatsınlar, Türklere sorun bir sürü şey anlatsınlar falan. Geçen sene Almanya'da bir eve davet edildim. Ahmet Külahçı diye çok değerli bir gazetecimiz var, Hürriyet gazetesinden. Evine davet etmişti. Bir iş adamıyla beni tanıştırdı. Adam kendisini anlattı. Almanya'ya yanında 5 markla gitmiş. 5 mark varmış yanında. Ve o adam iş adamı olmuş. Birkaç sene önce dedi hocam 1,5 milyar euro batırdım dedi. Şimdi 1,5 milyar euro batırmak nasıl bir şey yani? Hani 5 markla gidiyorsun 1,5 milyar euro batırıyorsun. Sonra toparlamış. Anladığım kadarıyla şu an 2 milyar eurosu vardı. Neyse. Allah daha fazlasını versin. Sonra dedim ki hikayelerini anlattı. Bunları dedim yazın dedim. Çok kıymetli şeyler bunlar dedim. Ya dedi bir düşündüm ama yazamam dedi. Niye dedim? Çünkü dedi ben Almanlara dedi bir sürü laf etmem lazım dedi. Başıma iş gelir dedi. Şimdi dedim ki peki Almanlar siz bakın 5 Mart'la Almanya'ya gelmişsiniz. Milyar dolarlarınız var. Niye Almanlarla ilgili bu öfkeniz var? Yani bu öfkenin sebebi ne? İşte Almanlar bana şurada engel oldu, burada bunu yaptılar. Okey tamam. Ama bak sen yine yıkılmadın ayaktasın. Ve sen Almanya'nın 2 milyon euronun üzerinde parası olan bir insanısın. Tamam. Alman'a şirinlik yapma. Eleştir, söyle vesaire. Ama göçmenliğin getirdiği bir refleks var arkadaşlar ne yazık ki. O refleksle bulunduğu ülkeye bir öfke duyuyorsun. En iyi noktaya gelsen bile bir öfke duyuyorsun. Şimdi Almanya'daki Türkler üzerinden ve Avrupa'daki diğer Türkler üzerinden hep Almanya konuştuk. Yani Belçika var, Hollanda var, Fransa var vesaire. Valla alacağımız çok şey var. Önce onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Yani bu saygıyı ben çok çok önemsiyorum ve onlara çok haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Avrupa Türkleri olağanüstü bir performans ortaya koyuyorlar. Yani dediğim gibi güzelleme yapacak halim yok. Her alanda olduğu gibi orada da sorunlar var. Ama zor işler başardılar. Büyük başarılar elde ettiler. Ve onlar sivil toplum ne demektir, ayrımcılık ne demektir, uyum ne demektir, para kazanmak birçok konuda bize o kadar çok ilham verdiler ki bizim için çok önemli bir varlık. Ve önemli size şu arkadaşlar, böyle Türkiye'de biz milliyetçiliği çok paranoya haline getiririz ki. Vallahi Türkiye'deki ortalama bir Türk'ten çok daha milliyetçi, ülkesine bağlı, bu ülkeye güzel şeyler yapmak için de kendilerini paralıyorlar. Biz buna rağmen onlara vasi gibi davranıyoruz. Kuracakları derneğe müdahale ediyoruz, alacakları dine bilmem ne yapıyoruz. Kendi insanımıza güven sorunumuz var. Kendi insanına güven sorunu olan bir ülke ne kendi içindeki uyum politikalarını gerçekleştirebilir, ne daha ileri gidebilir, ne de o insandan destek alabilir. Ya
Adam birazcık eleştirdiğinde anında ilk söylediğimiz şey oluyor. Almanların adamı bak, onlardan aldığın parayı bize eleştiriyorsun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar ucuz değil ya. Yani sanki Türkiye'de her şey çok düzgün, biz hiç hata yapmıyoruz ve eleştiren herkesin bir yerden bir çıkarı var. Bu kadar basitleştiremeyiz bu olayı. Burada durayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok uzun bir söyleşi oldu aslında. Hesapladığımızdan da fazla bir şey oldu galiba. Ya, umarım hala izleyenler vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben göremiyorum. İzleyenler var, yorum yapanlar da var halen. Ama bir yerde bırakmamız lazım gerçekten. Ben Sayın Profesör Doktor Murat Erdoğan'a değerli katkılarınız için tekrar teşekkür ederim. Türkiye göç tarihinde göç olgusunun her daim var olduğunu, gelişmiş ülkeler ve göç arasındaki ilişkiye, Almanya'daki Türkleri tabii çoğunluklu olarak ve Türkiye'deki göçü ve aslında pek çok göçle ilişkili, kalkınmayla, gelişmeyle ilişkili konuları da çok başlıklarda da olsa gözden geçirme imkanı bulduk. Kısıtlı zamanda aslında pek çok konuyu sığdırdık diyebiliriz zannediyorum. Çok da dolu doluydu gerçekten, sayenizde elbette. Daha sonra tekrar izlemek isteyenler için yayının burada kayıtlı olarak kalacağını ve bundan sonraki söyleşilerle birlikte bu platformun bir video kütüphaneye dönüşeceğini tekrar etmek isterim. Tekrar katkılarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim Murat Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İlginize, yazdıklarınıza, bilmiyorum, eleştiriler de vardır mutlaka, göremiyorum onları. Onun mutluluğunu yaşıyorum, rahatlığını yaşıyorum. Ama her zaman bana ulaşabilirsiniz. Her türlü eleştirinizi yöneltebilirsiniz. Eleştiri insanın özgüveniyle ilgili bir şey. Özgüveniniz olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Dünyada tek gerçeklik olmadığını hepimiz biliyoruz. Herkesin kendi doğruları var. Ama herkes birbirinden öğrenecek. Onun için benim için de gayet öğrendiğim bir gün oldu. Teşekkür ediyorum ben de. Çok güzel yorumlar var. Eleştiriye de bu kadar hani kucak açıyor olmanızda ben ayrıca hani olsaydı şöyle bir tebrik emojisi yorum yapmak isterdim. Şöyle yapayım diyeyim. Her zaman, her zaman. Sağ olun. Göç söyleşilerinin 14.sini 1 Nisan 2021 tarihinde saat 15'te Göç ve Antropoloji başlığı ile Sabancı Üniversitesi'nden Doktor Kristen Bihel ile devam edeceğiz. Hepinize verdiğiniz tüm destekleriniz için tekrar teşekkür ederek selamlıyor ve gelecek söyleşilerde soru ve yorumlarınızı beklediğimizi hatırlatarak veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.